Derin okyanus, gezegenin yaşam alanının %95'inden fazlasını temsil eden dünyadaki en büyük ve en az keşfedilen ekosistemdir. Gezegenin yüzeyinin %70'ten fazlasını kaplar ve 200 metre ile 11 kilometre arasında değişen derinliklere sahiptir. Bu genişliğe rağmen derin okyanus büyük ölçüde bilinmiyor ve biyolojik çeşitliliği yeni anlaşılmaya başlıyor. Bu belgeselde göreceğiniz canlılar genelde 1000 ila 6000 metre arasında değişen abisal bölge derinliklerindeki deniz yaşamı çeşitliliğini kapsıyor. Abisal bölge düşük sıcaklık, yüksek basınç ve sınırlı gıda kaynakları dahil olmak üzere aşırı çevresel koşullar ile karakterize edilir. Abisal bölgedeki sıcaklıklar tipik olarak 0 ila 3 derece arasında değişir ve basınç çok yüksektir. Abisal bölge çok çeşitli balıklar, kafadan bacaklar ve kabuklar dahil olmak üzere dikkate değer bir deniz yaşamı çeşitliliği içerir. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz ve bu derinliklerdeki deniz hayvanlarının çoğu kırmızı rengini görme yeteneğini kaybettiği için derinlerde yaşayan canlıların çoğu, evet tahmin ettiğiniz gibi, kırmızının çeşitli tonlarındadır. Kırmızı rengi onlara kamuflaj yeteneği ve yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Derin deniz balıkları tipik olarak küçüktür ve karanlık yüksek basınçlı ortamlarda hayatta kalmalarına yardımcı olmak için büyük gözler ve uzun gövdeler gibi uyarlamalara sahiptir. Güneş ışığının olmaması aynı zamanda birincil üretimin sınırlı olduğu ve abisal bölgedeki çoğu organizmanın yüzey sularından düşen döküntülere güvendiği anlamına gelir. Bu zorlu koşullara rağmen abisal bölge balıklar, kafadan bacaklar ve kabuklar dahil olmak üzere çok çeşitli deniz yaşamını müthiş bir şekilde destekler. Amfipotlar ve izopotlar gibi kabuklular abisal bölgede organik maddeyi parçalayan önemli detritivorlardır. Kalamar ve ahtapot gibi kafadan bacaklar da dipsiz bölgede yaygındır ve olağanüstü zekaları ve çevrelerine uyum sağlama yetenekleriyle tanınırlar. Bu geniş ve gizemli ortam hidrotermal menfezler, soğuk sızıntılar ve abisal ovalar dahil olmak üzere gezegendeki en uç habitatlardan bazılarını içerir. Bu ortamı incelemenin zorluklarına rağmen bilim insanları son yıllarda derin okyanusun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra içinde yaşayan çeşitli organizmaları anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ortama erişmenin zorluğu göz önüne alındığında abisal bölgeyi incelemek çok zorlu bir iştir. Bununla birlikte teknolojideki ilerlemeler bilim insanlarının bu ekosistemi her zamankinden daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmelerine de olanak sağlıyor. Uzaktan kumandalı araçlar ve dalgıçlar bilim insanlarının numune toplamasına ve derin deniz organizmalarının doğal ortamlarında gözlemlemelerine olanak tanırken derin deniz trolü organizmaları laboratuvarda çalışmak üzere toplamanın bir başka yoludur. Bu yöntemler derin deniz organizmaların çeşitliliği ve dağılımı hakkında zengin bilgilere yol açmıştır. Derin okyanus, soğuk ısı, yüksek basınç ve zifiri karanlık ile karakterize edilir. Bu koşullar çeşitli organizmaların uyum sağlamasına ve gelişmesine izin veren benzersiz bir ortam yaratır. Bu organizmalar arasında balık türleri en ilginç ve çeşitli olanlardan bazılarıdır. Derin okyanus balıkları faunası yalnızca belirli coğrafi bölgelerde bulunan birçok tür ve yüksek düzeyde endemizm ile karakterize edilir. Bu da derin okyanusu biyolojik çeşitlilik çalışması için özellikle önemli bir alan haline getirir. Derin okyanus balık türlerinin taksonomisi ve dağılımının yanı sıra derin okyanusun aşırı çevresel koşullarına adaptasyonlarına odaklanan bilimsel makaleler, raporlar ve veri tabanları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar derin okyanusta yaşayan 50'den fazla aileye ait 6000'den fazla balık türü olduğunu tespit ediyor. En çeşitli aileler birlikte tüm derin okyanus balık türlerinin %50'sinden fazlasını oluşturan Alephasephalidea, Macroidia ve Zorsiadae'dir. Bu türlerin birçoğu derin okyanuslara özgüdür ve bazılarının 8000 metreden daha derinlerde yaşadığı da bilinmektedir. Derin deniz çalışmaları ve karanlık okyanuslardaki balık türlerinin çeşitliliği, organizmaların zorlu ortamlara evrimi ve adaptasyonu hakkında bilgi sağladığı için önemli bir araştırma alanıdır. Bununla birlikte derin okyanus balıklarının çeşitliliğini incelemek, bu habitatlara erişmenin zorlukları ve derin deniz araştırmalarının yüksek maliyeti nedeniyle oldukça pahalıdır. Uzaktan kumandalı araçlar ve DNA analizi gibi yeni teknolojilerin kullanılması, derin okyanusu keşfetmek ve anlamak için yeni fırsatlar yaratmaya da başladı. Son yıllarda önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da bu eşsiz ve büyüleyici habitatta yaşayan türler hakkında öğrenilecek çok şey olduğu kesin. Bulgularımız yüksek basınç, düşük sıcaklık ve sınırlı gıda kaynakları gibi aşırı koşullara uyum sağlamış birçok türün bulunduğu abisal bölgede dikkate değer bir çeşitlilik ve karmaşıklık düzeyini de ortaya koyuyor. Derin deniz aşırı basınç, düşük sıcaklıklar ve güneş ışığı eksikliği ile karakterize edilen aşırılıkların olduğu bir ortamdır. Bu koşullar yaşamın var olması için zorlu bir ortam yaratır ve ancak bu koşullara uyum sağlayan türler hayatta kalabilir. Derin okyanus çeşitliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri tabii ki de derinliktir.
Derinlik arttıkça basınç ve sıcaklık da artarak çok çeşitli türleri destekleyen bir dizi farklı habitat ve mikro habitatlar yaratır. Bir diğer önemli faktör gıdanın mevcudiyetidir. Sonuçta derin okyanusta yiyecek kıt ve düzensizdir. Bu nedenle organizmalar ya çok az yiyecekle hayatta kalmaya ya da yiyecek elde etmek için özel beslenme stratejilerine sahip olmaya adapte olmalıdır. Derin okyanus tabanında yaşadığı bilinen 17 binden fazla tür olduğu düşünülüyor. Bu türlerin çoğu deniz seviyesindeki atmosferik basıncın 1000 katına kadar çıkabilen aşırı ortamlarda yaşamaya adapte olmuş canlılar. En eşsiz ve ilginç derin deniz balıklarından bazıları derin okyanusta hayatta kalmak için biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi biyolüminesans, aşırı uzama ve avı bütün olarak yutabilen büyük ağızlar dahil olmak üzere bir dizi özel adaptasyon geliştirmiş. Derin okyanus çoğu henüz keşfedilmemiş çok çeşitli türleri barındıran geniş ve keşfedilmemiş bir ekosistemdir. Derin okyanustaki benzersiz çevresel koşullar derin deniz balıklarında özel adaptasyonların gelişmesine yol açarak bu aşırı ortamda hayatta kalmalarına olanak sağlamış. Bu eşsiz ekosistemi ve içinde yaşayan türleri daha iyi anlamak için derin okyanusta sürekli araştırma yapmak çok önemli. Bu kırılgan ekosistemin uzun vadeli hayatta kalmasını sağlamak için derin okyanusu derin deniz madenciliği ve petrol ve gaz arama gibi insan faaliyetlerinden korumamız da çok önemli. Hadi şimdi biraz derin denizlerde görüntülenen ve birçoğu birkaç fotoğraf ile tanımlanmış balıklara yakından bakalım. Derin deniz hayvanları hiçbir şey göremedikleri binlerce metre derinlikteki çok soğuk, karanlık ve yüksek basınçlı bir ortamlarda yaşamak zorundadırlar. Bu hayvanlar orada hayatta kalabilmek için milyonlarca yıl boyunca çok ilginç özellikler ve yetenekler geliştirmişler. Bazıları biyolüminesans adı verilen kendi ışığını üretme yeteneğine sahipken birçoğu burnunun ucunu göremeyecek kadar kördür. Bazıları fener balığı gibi ürkütücü görünüyorken bazıları ise oldukça güzel ve zariftir. Fakat onları bu eşsiz özelliklerinden dolayı fotoğraflara bakan biz insanlar dışında takdir edecek kimseleri yok. Öylece o karanlık sularda karınlarını doyurup bir eş bulup çiftleşip üremek için yaşıyorlar. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, kör istakoz olarak da bilinen Dinoceylus ausubeli, derin okyanusun en ilginç ve farklı görünüşüne sahip istakozlarından birisidir. 2011 yılında Science Daily'de yayınlanan makaleye göre kör istakoz olarak bilinen Dinoceylus ausubeli, 2007 yılında Filipinler'de deniz yaşamı sayımı sırasında 250 metre derinlikten çıkartılarak keşfedilmiş. Kör istakoz 2010 yılında Dinoceylus cinsinde tanımlanan Nephrophedidae familyasına ait yeni ve çok küçük bir derin deniz istakoz türüdür. Ortalama 31 mm uzunluğu olan kör istakoz belirgin ve çarpıcı bir görünüme sahiptir. En dikkat çekici özelliği vücudunun yarısına kadar ulaşabilen büyük ve güçlü pençesidir. Dinoceylus bu ilginç pençelerine atıfta bulunarak Latince korkunç ve ürkütücü anlamına gelen dino ve pençe anlamına gelen cellus kelimelerinden türetilmiştir. İki pençesinin boyutu birbirinden çok farklıdır. Avını yakalamak için kısa bir avuç içi ve son derece uzun dikenli parmak benzeri bir yapıya sahiptir. Kuvvetli pençesini ve kabuğunu kaplayan çok sayıda küçük dikenleri vardır. Bu pençelerle daha küçük ıstakoz ve yengeç gibi diğer kabukluları avladığı ve çoğunlukla yavaş hareketlerle dolaşan yalnız bir hayvan olduğu düşünülüyor. Bu canlının gövdesi de kırmızımsı kahverengi tonlarındadır. Vücudu yarı saydam beyaz olmakla birlikte kuyruk yelpazesi, antenleri ve pençeleri hafif kırmızı renktedir. Kırmızı rengi derinlerde kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini kaybetmiştir. Kör istakoz ortalama 2000 metre derinliklerde bulunan bir derin deniz türüdür. Güneydoğu Pasifik Okyanusu'nun dipsiz düzlüklerinde özellikle de keşfedildiği Paskalya Adası yakınlarında yaşadığı bilinmektedir. Bu türün Pasifik Okyanusu'nun diğer derin deniz bölgelerinde de bulunabileceği düşünülüyor. Ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu unutulmamalı. Dinoceylus ausubeli'nin davranışı hakkında hayvanın nadir olması ve onu derin deniz ortamlarında incelemenin zorluğu nedeniyle pek fazla bir şey bilinmiyor. Ayrıca kör istakoz nispeten yeni keşfedilen bir tür olduğu için popülasyon büyüklüğü ve dağılımı da belirsiz. Özel habitat gereksinimleri nedeniyle çok sınırlı bir dağılıma ve düşük bir nüfus yoğunluğuna sahip olması muhtemel görünüyor. Kör istakoz devasa pençesi ve özel habitat gereksinimleriyle büyüleyici ve benzersiz bir derin deniz istakoz türüdür. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği onu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yetersiz veri olarak listelemiş. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği
kirlenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan faaliyetlerinin etkilerine karşı çok savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanusumuzun derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Dinoceles asuabeli derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatmalıyım. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, yeti yengeci olarak da bilinen Kiva hirsuta, derin okyanusun en ilgi çekici dış görünüşe sahip yengeçlerinden birisidir. 2005 yılında Biotaxa'da yayınlanan makaleye göre, yeti yengeci olarak bilinen Kiva hirsuta, 2005 yılında Güney Pasifik Okyanusu'nda Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü tarafından 1500 metre derinlikte hidrotermal menfezlerin yakınında keşfedilmiş ve o zamandan beri büyük ilgi ve çalışma konusu haline geldiği de kesin. Özellikle okyanus tabanında bulunan hidrotermal havalandırma alanı, sıcak ve mineral açısından zengin sıvıların dünyanın mantosundan salındığı ve yengecin yaşaması için benzersiz ve aşırı bir ortam sağlayan alanlardır. Bu hayvanlar Pasifik Okyanusu ve Pasifik Antarktika sırtı olmak üzere ortalama 2000 metre derinliklerde bulunur. Pençeler dahil yaklaşık 15 santim uzunluğundaki bu yengeçler vücudunu kapsayan ipeksiz sarı kıl benzeri yapılarla kaplıdır. Zaten en ayırt edici özelliği bu vücudunu ve pençelerini kaplayan kürk benzeri kıllardır. Kaşifleri ona bu ilginç dış görünüşünden dolayı Himayalardaki efsanevi kıllı yaratık koca ayak yetiden esinlenerek yeti yengeci adını verdi. Bu kıllar beyazdır ve yengecin besleyebileceği bakterilerle simbiyotik bir ilişki içinde olduğu düşünülür. Yeti yengeci hidrotermal menfezlerin sert ortamı nedeniyle hayatta kalmak için benzersiz davranışlar geliştirmiştir. Sıcak ve mineral bakımından zengin sularla gelişen, bakteri ve diğer organizmalarla beslenmesi muhtemel olan havalandırma bacalarının çevresinde büyük gruplar halinde toplandığı gözlemlenmiştir. Yengecin kıllarını bakterileri çiftlik etmek için kullandığı ve bunları daha sonra tüketmek üzere vücudunda topladığı düşünülüyor. Yani kendi ekiyor, hasat ediyor ve yiyor. Yeti yengeçleri okyanusun derinliklerindeki hidrotermal bacaların yakınında yaşar. Bu bölgeler yeti yengeçlerinin yaşadığı ortamı oluşturan sıcak suyu sağlar. Kıl benzeri yapılar hidrotermal bölgelerdeki zehirli toksin ve mineralleri düzenleyerek hayvanın hayatta kalmasını destekler. Hayvanın pigmentten yoksun gözleri büyük ölçüde azaldığı için kör olduğu düşünülmekte. Yeti yengecinin üreme döngüsü tür daha yeni keşfedildiği için henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ancak dişilerin yumurtalarını yumurtadan çıkana kadar karın uzantılarına yapışık bir kütle halinde taşıdıkları bilinmekte. Larvalar serbest yüzüyor ve sonunda yetişkinlere dönüşmek ve gelişimlerini sürdürmek için okyanus tabanına yerleşiyorlar. Yeti yengeci dünyadaki en zorlu ortamlardan birinde hayatta kalmak için adapte olmuş, büyüleyici ve benzersiz bir türdür. Eşsiz fiziksel özellikleri ve sınırlı menzili onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getirir. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz balıkçılığı ve kirlilik de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı savunmasızdırlar. Menfezlerin etrafındaki benzersiz ve kırılgan ortam insan faaliyetlerinden kolayca rahatsız olabilir ve hayatta kalmak için ona güvenen organizmalara potansiyel olarak zarar verebilir. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli hayret ediyorum. Kiva hirsuta derin denizlerin inanılmaz canlıların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, petek deniz anası olarak da bilinen Bathyceae forsteri, derin okyanusun en ilginç deniz analarından birisidir. İlk defa 1977 yılında keşfedilen petek deniz anası, tüm dünya okyanuslarında 1000 metre civarında derinliklerde bulunan bir loblu kitanofor türüdür. Bu tür Orta Atlantik sırtı yakınlarında çok yaygın ve bol miktarda bulunur. Birçok derin deniz canlısı gibi bu minik petekli deniz anası, çevredeki sulara kamufle olup karışmasını sağlayan şeffaf bir gövdeye sahiptir. Petek deniz anası Sidipidia familyasına ait bir derin deniz anası türüdür. Pasifik Okyanusu'nun derin sularında tipik olarak 500 ila 2000 metre derinlikler arasında bulunur. Petek deniz anası çapı sadece 3-4 santim olan ve kendine özgü bir görünüme sahip küçük bir deniz anasıdır. Düzleştirilmiş disk şeklinde bir gövdeye ve ona yıldız şeklinde bir görünüm veren 8 kola sahiptir. Kollar deniz anasının suda hareket etmesine yardımcı olan yoğun bir kirpik tabakasıyla kaplıdır.
kaplıdır. Vücut şeffaftır ve merkezinde bir tür fotoreseptör olduğu düşünülen parlak kırmızı bir pigment vardır. Dallanan kollarını küçük zooplankton ve diğer avları yakalamak için kullanan, yavaş hareket eden bir deniz anasıdır. Biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi minik avları olan kopepotları kendine çektiği düşünülüyor. Fakat diğer birçok deniz anası türünün aksine petek deniz anasının dokungaçları veya merkezi bir ağzı yoktur. Tipik olarak dik ve ters bir duruşla suda hareketsiz asılı kalmış gibi görünür. Bu kitenofor Orta Atlantik sırtı çevresinde çok yaygındır. Petek deniz anası ile ilgili en ilginç şeylerden biri benzersiz üreme davranışıdır. Birçok deniz anası gibi eş zamanlı bir hermafrodittir. Yani hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptir. Çiftleşme sırasında iki deniz anası bir araya gelecek ve daha sonra birbirlerinin vücudundaki yumurtaları döllemek için kullanılan sperm paketlerini değiştireceklerdir. Döllenmiş yumurtalar sonunda deniz tabanına yerleşen ve yeni deniz anasına dönüşen küçük larvalara dönüşür. 30 yılı aşan bir süre önce keşfedilmiş olmasına rağmen petek deniz anası hala nispeten az çalışılmış durumda. Bununla birlikte derin deniz keşif teknolojisindeki son geliştirmeler ve araştırmalar bu hayvanların davranışı ve yaşam alanı hakkında daha fazla şey öğrenmemize olanak sağlamıştır. Petek deniz anasının ekolojisini ve üreme davranışını anlamak, derin denizlerdeki karmaşık yaşam ağını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Koruma açısından petek deniz anası şu anda tehdit altındaki bir tür olarak kabul edilmemekte. Petek deniz anası büyüleyici ve eşsiz bir derin deniz anası türüdür. Yassı yıldız şeklindeki gövdesi ve eş zamanlı hermafroditizmi onu diğer deniz anası türlerinden öne çıkarır. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan faaliyetlerinin etkilerine karşı savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Petek deniz anası derin denizlerin inanılmaz organizmaların sadece bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, transparan deniz anası olarak da bilinen bir derin deniz anası olan Haliceras minimum'dur. İlk defa 1882 yılında keşfedilen ve transparan deniz anası olarak da bilinen Haliceras minimum, 300 metreye kadar derinliklerde bulunabilen küçük ve şeffaf bir canlıdır. Haliceras minimum, Haliceridia familyasına ait bir derin deniz anası türüdür. Bu deniz anası çok sayıda küçük dallanan kolla kaplı, düzleştirilmiş disk şeklindeki bir çan içeren ayırt edici bir görünüme sahiptir. Düzleştirilmiş çanını kısa dokungaçlardan oluşan bir saçak çevreler. Haliceras minimum tipik olarak çapı 1-2 santim arasında değişen küçük bir türdür. Ancak çapı maksimum 4 santim civarı olduğu için suda fark etmesi oldukça zordur. Bu deniz anaları Pasifik Okyanusu'nda 2000 ila 4000 metre derinliklerde özellikle Hawaii adaları çevresinde bulunur. Tipik olarak derin deniz menfezlerinin yakınları veya yüksek düzeyde biyolojik aktiviteye sahip diğer alanlar gibi yüksek düzeyde organik madde bulunan bölgelerde yaşarlar. Haliceras minimum'un üreme stratejisi çok bilinmese de en ilginç özelliklerinden birisi olduğu düşünülüyor. Bu deniz anaları da diğer kuzenleri gibi hermafrodittir. Yani bu her bireyin hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte birçok hermafrodit hayvanın yaptığı gibi kendi kendini döllemek yerine Haliceras minimum bireyleri yumurtalarını ve spermlerini döllenmenin gerçekleştiği çevredeki suya bırakır. Döllenmiş yumurtalar daha sonra sonunda deniz tabanına yerleşen ve yetişkin deniz anasına dönüşen küçük planktonik larvalara dönüşür. Küçük boyutlarına rağmen Haliceras minimum derin deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Küçük planktonik organizmaları tükettikleri ve ardından derin deniz balıkları gibi daha büyük avcılar tarafından tüketildikleri için organik maddenin su sütunundan deniz tabanına transferinde rol oynadıkları düşünülmekte. Genel olarak Haliceras minimum derin denizlerin karmaşık ve gizemli dünyasını daha iyi anlamamıza yardımcı olan büyüleyici ve önemli bir türdür. Eşsiz yapısı ve beslenme davranışı onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getirir. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insani faaliyetlerin etkilerine karşı savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Haliceras minimum derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanusumuzun uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği kesin.
Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, cam kalamar olarak da bilinen Lassia cinsi, derin okyanusun en tuhaf ve güzel görünüşe sahip kafadan bacaklı türlerinden birisidir. Lassia şeffaf gövdeleri nedeniyle yaygın olarak cam kalamar olarak da bilinen Crancidia familyasına ait bir derin deniz kalamar cinsidir. İlk defa 1821 yılında keşfedilen Lassia cinsinin şimdilik bilinen 6 türü bulunuyor. Bu cinsin üyeleri olan büyüleyici yaratıklar yüzeyden 3000 metrenin üzerindeki derinliklere kadar tüm dünya okyanuslarındaki tropikal ve subtropikal sularda bulunur. 8 kolları ve ceplerine geri çekilebilen 2 uzun besleyici dokungaçları vardır. Gözleri büyüktür ve kollarının dibinde konumlanmıştır. Yüzgeçleri ise küçüktür ve mantolarının tepesinde yer alır. Bu kalamarın boyutları çok değişkendir ve bazı türleri 50 santime kadar ulaşabilir. Lassia türleri jelatinimsi görünen silindirik şeffaf gövdeleriyle karakterize edilirler. Lassia başın yakınında vücudun alt tarafı boyunca uzanan yükseltilmiş kıkırdak sırt çıkıntısı ile karakterize edilir. Genellikle tüm manto uzunluğunun %20 ile 30'unu oluşturan büyük yuvarlak yüzgeçleri vardır. Çoğu cam kalamar gibi bu cinsin üyeleri de gözlerinin çevresinde bir ışık organı halkasına sahiptir. Biyolüminesan hücreler büyük gözlerinin oluşturduğu gölgeyi ortadan kaldıran, görenleri kendine hayran bırakan bir ışık üretir. Cam Lassia türleri çıkıntılı büyük gözlere sahiptir. Lekeli gibi görünen ve kamuflaj görevi gören pigment dolu hücreleri veya kromatoforları vardır. Dişiler olgunlaştıkça 3. kolların uçlarında hafif organlar geliştirir. Bunların erkekleri kendilerine çekmek ve tutmak için kullanıldığı düşünülüyor. Biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi Lassia türlerinde gözlemlenen en ilginç davranışlardan biri de biyolüminesanstır. İletişim, kamuflaj ve avlarını çekmek için kullandıkları vücutlarının her yerinde fotofor adı verilen bu ışık üreten organları vardır. Lassia türleri ayrıca biyolüminesansların yoğunluğunu ve rengini değiştirerek çevrelerine uyum sağlamalarına ve avcılardan kaçmalarına olanak tanıyan benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Lassia türleri mezopelajiktir. Yani okyanusun orta su bölgesinde yaşarlar. Genellikle sıcaklığın derinlikle hızla değiştiği termoklin civarında bulunurlar. Bu kalamar tipik olarak gün boyunca su sütununda bulunur. Küçük kabuklular ve balıklarla beslenmek için geceleri daha sığ derinliklere göç ederler. Lassia türleri derin deniz besin ağında avcı ve av olarak önemli bir rol oynar. Kendileri de daha büyük balıklar ve deniz memeleri tarafından avlanır. Temel melinleri küçük kabuklular ve balıklar oluşturur. Çiftleşmeleri ve üremeleri hakkında çok fazla şey bilinmese de Lassia türleri cinsel olarak dimorfiktir. Yani erkekler ve dişiler dış görünüşte belirgin farklılıklara sahiptir. Erkeklerin çiftleşme sırasında spermatoforları dişiye aktarmak için kullandıkları hektokotil adı verilen değiştirilmiş bir kolu vardır. Dişiler döllenmiş yumurtaları planktonik larvalara dönüşene kadar vücutlarında taşırlar. Lassia türleri benzersiz fiziksel özellikleri ve davranışları ile büyüleyici derin deniz canlılarıdır. Şeffaf gövdeleri ve biyolüminesan yetenekleriyle hem bilim insanlarının hem de genel halkın ilgisini çekmeyi başarırlar. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insani faaliyetlerin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Lassia türleri derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatmalıyım. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, kırmızı orta su taraklısı olarak da bilinen Aulosostena acuminata, derin okyanusun en yaygın deniz anası türlerinden birisidir. Aulosostena acuminata, Aulosostenidia familyasına ait bir deniz anası türüdür. Bu deniz anası tipik olarak Pasifik Okyanusu'nun 600 ila 1700 metre derinlikleri arasında değişen derin sularda bulunur. Aulosostena acuminata'nın gövdesi çan şeklindedir. Çapı 10 santime kadar büyüyebilir. Çan nispeten düz ve pürüzsüzdür. Çanın kenarından uzanan
8 uzun ve ince kolları vardır. Bu kollar deniz anasının avını yakalamak için kullandığı tentille adı verilen çok sayıda küçük sopa şeklindeki uzantılarla kaplıdır. Tentil küçük balıkları ve diğer planktonik avları sersemletmek ve hareketsiz kılmak için kullanılan deniz anası belgeselinden hatırlayacağınız nematosist adı verilen sokan hücreler içerir. Aulosostena acuminata su ortasında yaşayan birçok hayvan gibi deniz anasının dokularındaki pigmentlerin neden olduğu belirgin bir kırmızı ve pembe renge sahiptir. Bu pigmentlerin deniz anasının yaşadığı derin ve karanlık sularda bir tür kamuflaj görevi gördüğü düşünülüyor. Bu renk hayvanın ışığın kırıldığı 1000 metrenin üzerindeki derin sularda tamamen görünmez olmasını sağlıyor. Bu küçük taraklı jöle iki kısa dokungacıyla avını tuzağa düşürür. Kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Çünkü kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini kaybetmiştir. Diğer deniz anaları gibi Aulosostena acuminata'nın da basit bir yaşam döngüsü vardır. Deniz anası yaşamına küçük bir larva olarak başlar ve sonunda okyanus tabanına yerleşip bir polipe dönüşür. Polip daha sonra büyüyüp yetişkin deniz anasına dönüşen küçük medusalar üretir. Nispeten küçük boyutlarına rağmen Aulosostena acuminata ve diğer derin deniz anaları derin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynar. Derin deniz balıkları ve deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere çeşitli büyük avcılar için bir besin kaynağı olarak da hizmet ederler. Ek olarak deniz anasının kendisi de okyanus tabanına batan ölü hayvanların leşleriyle beslenen önemli çöpçüler olabilir. Bununla birlikte derin deniz yaşam alanları nedeniyle Aulosostena acuminata ve diğer derin deniz analarının ekolojisi ve davranışları hakkında çok az şey bilinmekte. Derin denizin aşırı basınçları ve düşük sıcaklıkları bu hayvanları doğal ortamlarında incelemeyi zorlaştırıyor. Bununla birlikte MBARI ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere devam eden araştırma çabaları derin deniz analarının büyüleyici dünyasına ve derin denizlerin karmaşık ekosistemindeki rollerine ışık tutmaya devam ediyor. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı savunmasız durumdadırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Kırmızı orta su taraklısı derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, kırmızı tanımlanamayan jöle olarak da bilinen Sidippialar derin okyanusun en ilginç canlılarından birisidir. Şimdilik kırmızı tanımlanamayan jöle olarak isimlendirilen Sidippiaların kırmızı rengi, onun ışığın kırıldığı 1000 metrenin üzerindeki derin sularda tamamen görünmez olmasını sağlar. Çünkü kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı bir koruma kalkanıdır. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini kaybetmiştir. Sidippialar Stenophora filmine ait küçük pelajik petek deniz analarından oluşan bir gruptur. Genellikle kırmızı renginden dolayı deniz bektaşi üzümü olarak da isimlendirilirler. Bu tanımlanamayan deniz anasının uzun karmaşık dokungaçları avını yakalayıp geri çekebilen yapışkan hücrelere sahiptir. Sidippitler yüzeyden derin denize kadar çok çeşitli deniz habitatlarında bulunurlar. Biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi hem yırtıcılardan kaçınmak hem de avları çekmek için kullanılan biyolüminesanslarıyla tanınırlar. Sidippitler kabaca küresel veya oval şekilde şeffaf jelatimsi bir gövdeye sahiptir. Kendileri suda ilerletmek için kullandıkları küçük kıl benzeri kirpik gibi yapılardan oluşan 8 tarak sırası vardır. Diğer kitanoforların aksine sidippitler dokungaçlardan yoksundur ve bunun yerine kopepotlar ve larva balıkları gibi küçük planktonik avları yakalamak için kullanılan bir çift uzun geri çekilebilir beslenme dokungaçlarına sahiptir. Bir sidippitin gövdesi iki ayrı bölgeye ayrılır. Oral kutup ve aboral kutuptur. Ağız bölgesinde 8 lob ve oral kolla çevrili huni şeklinde bir ağzı vardır. Bu kollar avı yakalamak için kullanılan koloblast adı verilen yapışkan hücrelerle kaplıdır. Oral kollar kullanılmadığında vücuda geri çekilebilirler. Sidippitler hermafrodittir. Yani hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptirler. Döllenme dışsaldır ve yumurtalardan çıkan larvalar serbest yüzer ve planktoniktir. Larvalar yetişkin formu olmak için bir metaformozdan geçer. Sidippitlerin en ayırt edici özelliklerinden biri biyolüminesanslarıdır. Mavi yeşil ışık üreten fotositler adı verilen özel hücrelere sahiptirler. Bu ışık sidippitin potansiyel avcılara daha büyük ve daha korkutucu görünmesini sağlayarak
avcılardan kaçınmaları için kullanılır. Bazı kopepotlar mavi yeşil ışığa duyarlı olduğu için avını çekmek için de kullanılır. Stippetler hem avcı hem de av olarak hizmet eden deniz ekosisteminin önemli üyeleridir. Deniz anası, balık ve deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere çeşitli büyük organizmalar tarafından avlanırlar. Ayrıca küçük planktonik organizmalar için önemli yırtıcılardır. Popülasyonları düzenlemeye ve besin ağındaki dengeyi korumaya yardımcı olurlar. Stippyalar deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynayan pelajik kitenoforlardan oluşan büyüleyici bir gruptur. Eşsiz anatomileri, biyolüminesansları ve beslenme davranışları onları hem deniz biyologları hem de okyanus meraklıları için ilgi konusu haline getiriyor. Ancak derin deniz madenciliği, petrol gaz arama ve iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilenebilirler. Bu faaliyetler deniz tabanı habitatını değiştirebilir ve derin deniz ekosisteminin hassas dengesini bozabilir. Stippyalar derin denizlerdeki yaşama uyum sağlamış büyüleyici canlılardır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Stippyalar derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi olan mücevher şemsiyeli kalamar olarak da bilinen Histiotheotis bonelli, derin okyanusun en farklı ve gösterişi seven kafadan bacaklarından birisidir. İlk defa 1834 yılında keşfedilen ve mücevher şemsiyeli kalamar olarak bilinen bu canlı, Histiotodia familyasına ait şık ve gösterişli bir kalamar türüdür. Bu tür Akdeniz dahil olmak üzere Atlantik Okyanusu'nda ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda bulunur. 200 ila 2000 metre derinliklerinde yaşarlar ve okyanusun güçlü okyanus akıntılarına sahip bölgelerinde dolaşırlar. Adından da anlaşılacağı gibi vücudu mücevher benzeri biyolüminesan fotoforlarla kaplıdır. Ancak bu gösterişli güzellikleri ispermeçet balinaları, kılıç balıkları ve köpek balıklarının da dikkatini çekmiş ki bazı araştırmalarda bu avcıların midelerinde bulundular. Histiotheis bonelli derin denizde yaşamaya iyi adapte olmasını sağlayan benzersiz bir vücut şekline sahiptir. Küçük bir kafaları ve kalamarın iç organlarının bulunduğu büyük ortalama 35 santimlik bir mantoları vardır. Mantosunun maksimum 120 santime ulaşanları da tespit edilmiştir. Histiotheis bonelli kendi cinsindeki en büyük türlerden birisidir. Manto aynı zamanda yüzmek için de kullanılır ve yanlarında kalamarın suda manevra yapmasına izin veren yüzgeçleri vardır. Bu türün derin denizin karanlık ortamında avlarını tespit etmelerine yardımcı olan ışığa karşı oldukça duyarlı büyük gözleri vardır. Mantosuna su pompalayıp sifondan tekrar dışarı atarak ilerlerler. Etçil bir hayvandır ve besini ağırlıklı olarak balık, yengeç, ıstakoz ve yumuşakçalardan oluşur. Bilim insanları Akdeniz'de de bazı alt türlerin olduğunu düşünüyor. Bu küçük ve orta boy mürekkep balıkların gövdesi koyu kırmızı ve morumsu bir renge sahiptir. Kırmızı rengi derin sularda bu hayvanlara kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde orta su okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Histiotheis bonelli'nin benzersiz davranışlarından biri çevrelerine uyum sağlamak için derilerinin rengini ve desenini değiştirebilmeleridir. Görünümlerini hızla değiştirmelerine izin veren kromatofor adı verilen özel pigment hücrelerine sahiptirler. Bu davranış hem avcıdan kaçınma hem de av yakalama için kullanılır. Ayrıca manto, kollar ve uzun dokungaçlar başta olmak üzere çeşitli ışıklı organlarda bulunur. Dokunaçlar birbirine bir zarla bağlıdır. Dokunaçların ucunda avları yakalamaya yarayan kancaları vardır. Bunlara takılan bir avın kaçması imkansızdır. Histiotheis bonelli yırtıcı ve etçil bir türdür. Temel menüsünü balıklar, kabuklar ve diğer kafadan bacaklar dahil olmak üzere çok çeşitli avlar oluşturur. Avlarını yakalamak için dokunaçlarını kullanırlar ve dokunaçlarının avlarını yakalamak için etkin hale getirdiği keskin kancaları vardır. Ayrıca midelerinde daha küçük bireyler bulunan daha büyük bireyler bulunduğu için yamyam oldukları da biliniyor. Bu hayvanın gözleri simetrik değildir ve başın her iki yanında da farklılık gösterir. Histiotheis bonelli iç döllenme yoluyla çoğalır ve erkekler spermatoforları dişiye aktarmak için hektokotil adı verilen özel bir kol kullanır. Dişiler daha sonra yapışkan bir madde kullanarak deniz tabanına veya diğer nesnelere yapıştırdıkları bir debriyaj yumurta bırakırlar. Yavruların yumurtadan çıkması birkaç ay sürer ve genç kalamar açık suya gidebilecek seviyeye gelene kadar deniz tabanının yakınında yaşar. Şu anda Histiotheis bonelli'nin popülasyon büyüklüğü hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak şimdilik şu anda yok olma tehlikesi altında olmadığı düşünülüyor. Bununla birlikte birçok derin deniz türünde
olduğu gibi ekolojileri, davranışları ve popülasyon dinamikleri hakkında öğrenilecek çok şey olduğu açık. Histioteotis bonelli benzersiz fiziksel özellikleri ve davranışları ile büyüleyici bir derin deniz kalamar türüdür. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Histioteotis bonelli derin denizleri evi olarak gören inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği unutulmamalı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, büyük kırmızı deniz anası olarak da bilinen Tiburonia grönroja, derin okyanusun en ilginç dış görünüşüne sahip deniz analarından birisidir. Büyük kırmızı deniz anası çapı 1 metreden fazla büyüyebilme yeteneğine sahip, şaşırtıcı derecede büyük bir deniz anası türüdür. Bu deniz anası Ulmaradia familyasına aittir ve Kaliforniya'dan Meksika'ya kadar Pasifik Okyanusu'nun derin sularında bulunur. 2003 yılında Ember'deki görevli deniz biyologları tarafından Japonya'da keşfedilen bu deniz anası 650 ile 1500 metre derinliklerde Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Çapları 70 santime kadar büyüyebilen ve çoğu deniz anasında bulunan uzun dokungaçların yerine kalın etli 4 ya da 7 tane kola sahiptir. Çan pürüzsüz ve düz, dokungaçlar kısa ve fırfırlı, çanın kenarında grup halinde düzenlenmiştir. Eşsiz özelliği onu diğer deniz anası türlerinden ayıran parlak kırmızı rengidir. Bugüne kadar bulunan 23 deniz anasının tamamı da koyu kırmızı renktedir. Kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini de kaybetmiştir. Tiburonia grönroja'nın beslenme alışkanlıkları tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bilim insanları onun küçük kabuklular ve planktonik organizmalarla beslendiğini düşünüyor. Çoğu deniz anasının aksine avı yakalamak için kullanılan uzun arkadan gelen dokunaçları yoktur. Bunun yerine uçuşan yiyecek parçacıklarını nazikçe yakalamak için fırfırlı dokunaçlarını kullanır. Tiburonia grönroja'nın en ilginç yönlerinden biri davranışıdır. Tiburonia grönroja kendilerini ileriye doğru itmek için çanlarını kasarak yüzen çoğu deniz anasının aksine benzersiz bir şekilde hareket eder. Kendini ilerletmek için dokunaçlarını kullanarak deniz tabanında yürüyor gibi görünür. Bu alışılmadık hareketin deniz anasının akıntıların tipik olarak zayıf olduğu, derin deniz habitatı için bir adaptasyon olduğu düşünülüyor. Tiburonia grönroja'nın bir başka benzersiz özelliği de üreme stratejisidir. Diğer deniz anaları gibi yumurta ve spermleri suya bırakarak çoğalır. Bununla birlikte çoğu deniz anası larvası gibi yüzeye çıkmak yerine Tiburonia grönroja'nın yavruları deniz tabanına yerleşir ve küçük poliplere dönüşür. Deniz anası belgeselinden hatırlayacağınız gibi bu polipler sonunda yavru deniz anasına dönüşür ve daha sonra su kolonuna doğru yüzer. Tiburonia grönroja önemli bir ticari tür olarak görülmediği için popülasyon büyüklüğü veya koruma durumu hakkında çok az şey bilinmekte. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz balıkçılığı ve kirlilik de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı savunmasızdır. Tiburonia grönroja Pasifik Okyanusu'nun derin sularında bulunan büyüleyici ve eşsiz bir deniz anası türüdür. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Parlak kırmızı rengi, sıra dışı hareketi ve üreme stratejisi onu bilim insanları için büyük bir ilgi konusu yapıyor. Tiburonia grönroja derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığı ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, sivri dişli balık olarak da bilinen Anaplagester cornuta, derin okyanusun en korkunç dış görünüşe sahip balıklarından birisidir. Anaplagesteridia adlı derin deniz balıkları familyasına aittir ve tüm okyanusların derinliklerinde bulunurlar. Adına uygun şekilde isimlendirilen sivri dişli balık, Anaplagester cornuta'nın gerçekten de rakiplerini caydıracak uzun, tehditkar dişleri vardır. Sivri dişli balık ortalama 18 santim uzunluğundadır. Ancak ona adını veren müthiş bir diş setine sahip vahşi bir yırtıcıdır. Bu balıkların dişleri vücut ölçülerine oranla kıyaslandığında okyanustaki en büyük dişlerdir. Bu dişler o kadar uzundur ki dişin ağzı kapatabilmesi için özel bir adaptasyonu vardır. Ağzının çatısında bulunan özel keseler ağzı kapalıyken dişlerin balığın beynini delmesini engeller.
Sivri dişli balığın uzun bir gövdesi ve alt çenesinden çıkıntı yapan bir çift uzun keskin dişi olan büyük bir kafası vardır. Bu da sivri dişli balığa küçük boyutunu gizleyen tehditkar bir görünüm verir. Belirgin yanal çizgisinin olduğu geniş gövdesi küçük dikenli pullarla kaplıdır. Başın üzerinde tırtıklı sırtlarla ayrılmış mukus boşlukları vardır. Yetişkinler koyu kahverengiden siyaha kadardır. Kafa çok büyük, kemikli ve ince bir şekilde yontulmuş gibidir. Vücuduna oranla kıyaslandığında ortalama boyda gözleri vardır. Sivri dişli balığın sırtında bir dizi diken ve okyanusun karanlık derinlikleriyle karışmasına yardımcı olan koyu kahverengi veya siyah bir rengi vardır. Vücut, başın ve sırtın hemen arkasından kuyruk sapına doğru incelir. Ağız dikkat çeken keskin dişlerle çok iyi silahlanmıştır. Bu balığın şiddetli ismine ve vahşi görünümüne rağmen boyu kısmen küçük ve muhtemelen de tembel bir avcıdır. Açık ağız, kısa yüzgeçler ve benekli desenler, pusuda av çok yakınına ağzına gelene kadar bekleyen, kendine güveni tam olan bir avcıdır. Yavrular yaklaşık 8 santim uzunluğa ulaşana kadar yetişkin gibi görünmeye başlamazlar. X ışınları ile taranan balıklar ve iskeletleri belgeselinden hatırlayacağınız gibi bu görselde sivri dişli balığın röntgenini görüyorsunuz. Yetişkinlerden o kadar farklı görünürler ki bir zamanlar farklı bir tür oldukları düşünülüyordu. Öyle ki 1955 yılına kadar ikisinin aynı tür olduğu anlaşılamadı. Yavrular çok daha soluk renklidir ve enine kesitte biraz üçgendir. Kafalarında birkaç uzun diken, büyük gözler ve ince sivri solungaç tırmıkları vardır. Korkunç görünümüne rağmen sivri dişli balık nispeten hareketsiz bir avcıdır. Tipik olarak zamanının çoğunu sudaki titreşimleri ve kimyasal sinyalleri algılamak için keskin duyularını kullanarak avını bekleyerek geçirirler. Sivri dişli balık avını algıladığında onu yakalamak ve öldürmek için büyük dişlerini kullanarak şimşek hızıyla ileri doğru atılırlar. Sivri dişli balıkların çok çeşitli derin deniz hayvanları ile beslendiği bilinmekte. Daha genç ve daha küçük dişli balıklar sudaki zooplanktonları ve kopepotları filtrelerken yetişkinler çoğunlukla diğer balık, kabuklu ve kafadan bacaklarla beslenir. Sivri dişli balık köpek balıkları, ton balıkları, orkinos ve diğer balıklar da dahil olmak üzere daha büyük derin deniz yırtıcıları tarafından da av konumundadır. Küçük boyutuna rağmen sivri dişli balık derin deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Bir yırtıcı olarak diğer derin deniz hayvanlarının popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Besin zincirindeki bu rolü derin deniz ortamında sağlıklı bir tür dengesi sağlamak için çok önemlidir. Sivri dişli balık onu karanlık denizlerde diğer balıklara karşı da görünmez kılan özellikler geliştirmiştir. Bilim insanları sivri dişli balıkların görme yeteneğinin kötü olduğuna ancak mükemmel bir dokunma duyusuna sahip olduğuna inanıyor. Yanlarındaki belirgin koyu çizgi etrafındaki küçük hareketleri bile algılayan yanal bir çizgiye sahiptir. Diğer derin deniz balıkları gibi bazıları biyolüminesans yoluyla kendi ışıklarını yaratarak avlanan avcılar tarafından görünmekten kaçınmaya ihtiyaç duyar. Sivri dişli balığın vücudu olası biyolüminesans ışıkları emecek şekilde evrimleşmiştir. Toplamda ışığın emilmesinde %99 seviyesinde verimli olan bu vücut yapısı balığın kendi doğal ortamında fotoğraflanmasını da zorlaştıran etkenlerden birisidir. Çoğunlukla yalnız olsa da genellikle küçük gruplar halinde bulunurlar. Cilt büyük ölçüde pigmentsizdir ve pigmentsiz pullarla kaplıdır. Ancak göbek üzerinde koyu renkli fincan benzeri pullarla oluşan siyah bir lekesi bulunur. Yavru yetişkinliğe ulaştığında henüz pigmentlenmemiş derisini örtmek için siyah pullar büyüdükçe daha koyu hale gelir. Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'ndaki tropikal ve ılıman sularda bulunan küresel bir dağılıma sahiptir. 5000 metreye kadar karanlık derinliklerde bulunuyor olması onu yaşayan en derin balıklardan birisi yapar. Ancak çoğunlukla 500 ila 2000 metre derinlik arasında dolaşırlar. Gündüzleri okyanusun derin bölgelerinde kalır ve geceleri beslenmek için sığ sulara doğru dikey bir göç yaparlar. Bu nadiren görüntülenen ilginç yaratık dünya çapındaki tüm derin denizlerde yaşar. Amber'i araştırma ekipleri bu balığa 2 yılda sadece bir kere denk geldiklerini ve bu yüzden onları görmenin çok şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Amber'i ve diğer araştırma kurumlarındaki bilim insanları sivri dişli balık ve diğer derin deniz hayvanlarının biyolojisini ve ekolojisini daha iyi anlamak için çalışmaya devam ediyor. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz balıkçılığı ve kirlilik de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Anaplagester cornuta derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık.
Venüs sinek kapan anemon olarak bilinen Antinopsidia, genellikle çanak mercanlar olarak isimlendirilen Tetrafolidae adı verilen taş mercan ailesine aittir. Bu mercanlar fincan şeklinde belirgin bir iskelete sahiptir ve okyanus akıntılarında yüzen planktonlarla beslenirler. Astinopsidia alışılmadık büyüme şekli nedeniyle de özellikle ilginçtir. Astinopsidia kolonileri fincan şeklindeki tek bir iskelet yerine karmaşık dallanma modellerinden büyür ve çapları birkaç metre olabilen karmaşık mercan yapı ağları oluşturur. Bu koloniler genellikle deniz tabanında birkaç yüz metre veya daha fazla derinliklerde bulunur. İlk defa 1918 yılında keşfedilen ve karadaki sinek kapan Venüs çiçeğine benzediği için Venüs sinek kapan anemon adını alan Antinopsidia cinsinin toplamda bilinen 5 türü bulunuyor. Deniz şakayağı olarak bilinen bu tür karadaki Venüs sinek kapanları gibi sessizce avının kendisine gelmesini bekleyen bir avcıdır. Deniz analarında bulunan nematosist adı verilen zehirli zıpkınlarla kaplı uzanmış dokungaçlarına yemeklerinin gelip sürüklenmesini beklerler. Bu davranışa pasif askıda besleyicilik denir. Genellikle ince su sütunu üzerinde yükselerek kendisini akıntıya bırakarak süzülürler. Dokunaçlarını biri geriye doğru, diğeri öne doğru eğilimli olarak iki sıra halinde uzatır ve yanlarından geçerken yiyecek parçacıklarını toplarlar. Elbette çoğu anemon böyle davranır. Fakat bu dış görünüş olarak da Venüs sinek kapanı bitkisine oldukça benzerdir. Bu derin deniz hayvanları Census of Marine Life araştırmacıları tarafından yaklaşık 1500 metre derinlikte görüntülendi. Bu deniz şakayağı en çok Meksika körfezindeki derin su kanyonlarındaki derinliklerde, kumlu ve çamurlu ortamlarda bulunur. Kırmızı rengi kamuflaj özelliğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Antinopsidia'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de kendi yaşam alanını oluşturabilmesidir. Karmaşık dallanma yapıları, yengeçler, karidesler ve balıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli deniz hayvanları için barınak ve bağlantı noktaları sağlar. Bu hayvanlar çorak bir derin deniz ortamında hareketli bir ekosistem oluşturur. Genellikle mercan kolonisinde ikamet eder ve dallara girip çıkarken görülebilirler. Antinopsidia ayrıca derin deniz karbon döngüsünde önemli bir rol oynar. Diğer mercanlar gibi Antinopsidia da çevredeki sudan karbondioksit alır ve onu iskeletine dahil eder. Zamanla bu derin denizlerde önemli miktarlarda karbonun tutulmasına yol açarak potansiyel olarak antropojenik iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Antinopsidia'nın önemli ekolojik rolüne rağmen diğer derin deniz mercanlarına kıyasla cinsi nispeten daha az çalışılmıştır. Embari ve diğer araştırma kurumlarındaki bilim insanları büyüme modelleri, diğer deniz hayvanlarının etkileşimleri ve karbon döngüsündeki rolü dahil olmak üzere Antinopsidia'nın biyoloji ve ekolojisini daha iyi anlamak için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ancak derin deniz madenciliği, petrol gaz arama ve iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilendikleri düşünülüyor. Çünkü bu faaliyetler deniz tabanı habitatını değiştirerek derin deniz ekosisteminin hassas dengesini bozuyor. Antinopsidia derin denizlerdeki yaşama uyum sağlamış büyüleyici canlılardır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Venüs sinek kapan anemon, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanusların uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği açık. Derin denizleri keşfetmeye devam ettikçe Antinopsidia ve diğer derin deniz mercanlarının karmaşık ve genellikle gizemli olan dünyasına dair daha büyüleyici içgörüler ortaya çıkaracağımızdan eminim. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, dikenli derin deniz kral yengeci olarak da bilinen Neolithodes cinsi derin okyanusun en farklı canlılarından birisidir. Neolithodes, Pasifik ve Atlantik okyanuslarının soğuk sularında bulunan derin deniz yengeçlerinin bir cinsidir. Bu yengeçler büyük boyutları ve derin denizlerdeki yaşama benzersiz adaptasyonları ile tanınırlar. Dikenli derin deniz kral yengeci olarak da bilinen Neolithodes cinsi toplamda bilinen 40'tan fazla derin deniz yengeci türü içeren Lithodedia familyasına aittir. Hem yüksek hem de alçak enlemlerde tüm büyük okyanuslarda bulunurlar. Soğuk bölgelerde 124 metre kadar sığ sulardan kayıtlar olmasına rağmen çoğu kayıt çok daha derinlerden gelir. Neolithodes yengeçleri Alaska'dan Antarktika'ya kadar Pasifik ve Atlantik okyanuslarında 200 ila 2500 metre arasında değişen derinliklerde bulunsa da 5230 metre derinliklerde dolaştıkları da onaylanmıştır. Bu görselde gördüğünüz yengeç ise
ise 2009 yazında Orta Atlantik sırtına yapılan bir derin deniz keşif gezisinde toplanmış. Kırmızı rengi kamuflaj avantajı ile yırtıcı hayvanlara karşı çok ciddi bir koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su altından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini de kaybetmiştir. Midye gibi çeşitli sapsız organizmalar bazen kabuklarına ve bacaklarına bağlanır. Ayrıca kabuklarında küçük komensal amfipotlar da yaşar. Bazen yumurtalarını yengecin solungaç yarığına bırakan ve yumurtadan çıkana kadar hareketli bir yuva oluşturan Careproctus cinsi parazitler başka salyangoz ve balıkların yemeği olurlar. Bazı genç Neolitodeslerin de Scotoplanes ile bir organizmanın üzerinde veya içerisinde yaşayan ancak zarar vermeyen komensal bir yaşam ilişkisi vardır. Örneğin bazı minik yengeçler genellikle kendini büyük yırtıcılardan korumak için deniz salatalıklarının altına veya arkasına saklanır. Neolitodes yengeçleri tipik olarak büyüktür ve 30 santim kadar genişleyen kabukları vardır. Avlarını yakalamak ve yırtıcılara karşı kendilerini savunmak için kullanılan uzun, cılız bacakları ve büyük güçlü pençeleri olan düzleştirilmiş oval şekilli bir gövdeleri vardır. Pençeler küçük dikenlerle kaplıdır. Pençeler uygulayabildikleri kuvvet nedeniyle hayvanlar aleminin en güçlü pençelerden birisidir. Neolitodes yengeçleri öncelikle deniz tabanına düşen ölü veya çürüyen organik maddelerle beslenen çöpçülerdir. Ayrıca diğer kabuklular, küçük balıklar ve kırılgan deniz yıldızları da dahil olmak üzere avlarını canlı yedikleri de bilinmektedir. Büyük boyutları, güçlü pençeleri ve benzersiz üreme stratejileri onları derin deniz ekosisteminin önemli bir parçası yapar. Neolitodes yengeçleri yiyeceğin kıt ve yırtıcı hayvanların az olduğu derin denizlerdeki hayata uyarlanmış canlılardır. Buradaki yaşamın zorluklarından dolayı yavaş bir metabolizma geliştirmişlerdir ve uzun süre boyunca yemek yemeden de yaşayabilirler. Neolitodes yengeçleri ilginç üreme stratejileriyle de bilinir. Dişiler yumurtalarını karınların üzerinde taşırlar ve yumurtadan çıkan larvalar deniz tabanına yerleşmeden önce su kolonunda sürüklenirler. Larvalar yavru yengeçler haline gelmeden önce birkaç gelişim aşamasından geçer. Derin deniz hayvanları olan Neolitodes yengeçleri insan faaliyetleri tarafından doğrudan tehdit edilmez. Ancak derin deniz madenciliği, petrol, gaz arama ve iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilenebilir. Bu faaliyetler deniz tabanı habitatını değiştirebilir ve derin deniz ekosisteminin hassas dengesini bozabilir. Neolitodes yengeçleri derin denizlerdeki yaşama uyum sağlamış büyüleyici canlılardır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Neolitodes yengeçleri derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliği sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Hadi gelin bu Neolitodes yengeçlerinin türlerine kısaca bir göz atalım. Neolitodes agassizi Batı Atlantik'e özgü bir kral yengeç türüdür. 200 ila 2000 metre derinliklerinde ekvator yakınlarında yaşar. Neolitodes asperimus Afrika kıyılarına özgü bir kral yengeci türüdür. 1000 ila 2000 metre derinliklerinde Madagaskar yakınlarında yaşar. Neolitodes broodili Yeni Zelanda'ya ve komşu sularına özgü bir kral yengeç türüdür. 500 ila 1500 metre derinliklerde yaşar. Koyu kırmızı bir renge sahiptir ve kabuğunda daha büyük dikenlerle birlikte birçok küçük dikencik de bulunur. Yaygın olarak kaya yengeci olarak bilinen Neolitodes bromwini Yeni Kaledonya'da bulunan bir kral yengeç türüdür. 1500 ila 2000 metre derinliklerde yaşar. Uzun dikenleri ve koyu kırmızı rengi vardır. Neolitodes capensis Güney Okyanusu ve Batı Hint Okyanusu'nda bulunan bir kral yengeç türüdür. 600 ila 3500 metre derinliklerde Cape Point yakınlarında yaşar. Neolitodes capensis, Güney Okyanusu'nun bir başka kral yengeci olan Neolitodes yaltwitni'ye çok benzer. Neolitodes duhameli, Güneybatı Hint Okyanusu'nun Crozet adalarında bulunan bir kral yengeç türüdür. 600 ila 1500 metre derinliklerde yaşar. Neolitodes flinders, Güneydoğu Avustralya'da bulunan bir kral yengeç türüdür. 800 ila 1500 metre derinliklerde yaşar. En çok Neolitodes brody ve Neolitodes nipponensis'e çok benzerler. Kirpi yengeci olarak bilinen Neolitodes grimaldi, Lithodidea familyasından bir kral yengeç türüdür. Bu büyük kırmızı yengeç Kuzey Atlantik'teki soğuk 300 ila 5000 metre derinliklerdeki sularda kıtasal yamacın çamurlu diplerinde bulunur ve genellikle Grönland kalkanı için yapılan balıkçılıkta yanlışlıkla yakalanırlar. Yaygın adından da anlaşılacağı gibi kabuk ve bacaklar uzun dikenlerle kaplıdır. Bu görseldeki yengeç müzede ve kurumuş olduğu için sarı olsa da bu yengeçler çoğunlukla koyu kırmızı renktedir. Kırmızı rengi kamuflaj ve yırtıcı
yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneği kaybetmiştir. Vücutları iri yetişkinlerde uzun ve sağlam, gençlerde ise çok uzun ve ince olan dikenlerle kaplıdır. 18 santimetreye kadar bir kabuk uzunluğuna, 1 metreyi aşan bir bacak açıklığına ve 2,5 kilograma kadar ağırlığa sahiptir. Dişiler erkeklerden biraz daha küçüktür. Genellikle yengeçte kısırlığa neden olan ve aynı zamanda diğer pek çok şeyi kullanan parazitik bir kaya midyesi olan Bryosaxus casusus'un kurbanlarıdır. Bu kaya midyesi tarafından enfekte olan erkekler ortalama olarak sağlıklı erkeklerden biraz daha küçükken enfekte olmuş dişiler sağlıklı dişilerden ortalama olarak ilginç bir şekilde biraz daha büyüktür. Yalnızca 1996'da Kanada açıklarında birkaç yüz bin ton yakalanmış olmasına rağmen tipik olarak daha sığ derinlerde yaşayan ve balıkçılık tarafından yoğun bir şekilde hedeflenen diğer birçok büyük kral yengeç türünün aksine kirpi yengeci yaşadığı derinlik nedeniyle balıkçılık tarafından hedef alınmamış. Fakat gelecekte balıkçılık ve besin kriziyle birlikte bir balıkçılık kaynağı olarak potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Kirpi yengeci dipteki uzatma ağından yakalanıp salınırken yaralanmadığı sürece geri bırakıldığında hayatta kalma oranı yüksektir. Neolithodes indicus, Umman denizinde bulunan bir kral yengeç türüdür. 750 ila 1800 metre arasındaki derinliklerde bulunmuştur. Neolithodes nipponensis, Japonya ve Tayvan'da bulunan bir kral yengeç türüdür. 200 ila 1700 metre derinliklerde yaşar. Neolithodes vinogradovi, doğal yaşam alanı Umman denizinden Mercan denizine kadar uzanan bir kral yengeç türüdür. 700 ila 2500 metre derinliklerde Doğu Hint okyanusunda yaşarlar. Neolithodes yaldwini, Ross denizinde bulunan bir kral yengeç türüdür. 100 ila 2000 metre derinliklerde yaşar. Neolithodes capensis'e çok benzer. Bilim insanları Neolithodes yaldwini'nin Paralomenis bristi ile birlikte istilacı bir tür olduğunu düşünüyor ve küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıllar içinde Antarktika kıta sahanlığına girerek ekosistemin doğal faunasına büyük zararlar vermesi bekleniyor. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, kırmızı dev tüp solucanları olarak da bilinen Riftia pansitilla derin okyanusun en ilginç canlılarından bir diğeridir. Kırmızı dev solucanlar olan Riftia pansitilla kolonileri, Embari'nin bu fotoğrafı çektiği 2000 metre derinliklerdeki Kaliforniya körfezindeki Gaymas havzası gibi deniz tabanından sıcak, mineral yüklü suyun aktığı denizaltı kaplıcalarında büyürler. Deniz tabanının altındaki volkanik aktivite değiştikçe bazen bu kaplıcaların akışı durur. Böyle bir durumda tüm solucan kolonisi ölebilir. Ancak diğer bölgelerde yeni kaplıcalar ortaya çıkar ve bunlar bir yıl kadar kısa bir süre içinde tüp kurdu larvaları tarafından kolonize edilirler. Pasifik Okyanusu'nun tabanında, hidrotermal menfezlerin yakınında, menfezler kendi ortamlarında 2 ila 30 derece arasında değişen doğal bir ortam sıcaklığı sağlar. Aynı zamanda son derece yüksek hidrojen sülfür seviyelerini de tolere edebilirler. Bu hayvanların sindirim sistemleri, ağzı ve anüsü yoktur ve bunun yerine besinlerini elde etmek için kemosentetik bakterilerle simbiyotik bir ilişki geliştirmişlerdir. Deniz tabanına sabitlenmiş olan dev tüp solucanın tüpünün ucunda plüm adı verilen solunum tüyü olarak da bilinen parlak kırmızı ve geniş yüzey alanına sahip tüye benzer bir organ vardır. Bu organ oksijen, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi bileşikleri deniz suyu ile filtreleyerek değişimini sağlar. Tüy çevredeki deniz suyundan besinleri filtrelemek için kullanılır ve aynı zamanda simbiyotik bakterilerin yaşaması için bir alan görevi görür. Kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Riftia passiptilla 2 metreye kadar büyüyebilme özelliğiyle bilinen en büyük derin deniz tüp kurdu türlerinden birisidir. Dev tüp solucanlarının omurgaları yoktur. Onun yerine dış iskelet görevi gören tüp kısmı kitin adı verilen sert ve doğal olan maddeden oluşur. Boru şeklinde gövdelerin çapı ortalama 4-5 santimdir. Tüp kısmının asıl görevi ise avcılar ve zehirli kimyasallar gibi dışarıdan gelecek zararlara karşı hayvanı korumaktır. Kırmızı dev tüp solucanların ağız ve sindirim sistem yapısı da yoktur. Ağız ve sindirim sistemine sahip olmayan tüp solucanlarının beslenebilmeleri için kendilerine özgü çok sayıda kükürt kristali içeren trofozom adı verilen bir iç organa sahiptir. Çoğu hayvanın aksine yemek de yemezler. Bunun yerine bu bağırsaklarında yaşayan bakteriler onlar için kükürdü enerjiye dönüştürürler. Bu durum endosimbiyotik yani karşılıklı fayda sağlayan farklı bakterilere konakçılık yaptığı anlamına gelir. Besin ihtiyaçlarını trofozomda bulunan ve kükürt metabolize edebilen bu bakteriler sayesinde karşılar.
Riftia pansiptila hidrotermal havalandırma sıvılarında bol miktarda bulunan mineralleri ve gazları solucanın enerji için kullanabileceği organik moleküllere dönüştürebilen kemosentetik bakterilerle olağanüstü simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Bakteriler solucanın tüylerindeki özel hücrelerde yaşarlar ve besin sağlama karşılığında bakteriler içinde yaşayacakları güvenli ve istikrarlı bir ortam alırlar. İlk defa 1977 yılında jeolog Jack Carles liderliğindeki Amerikan Batistaff DSV Alvin'in Galapagos Rift'e yaptığı bir keşif gezisinde keşfedildiler. Ekip hidrotermal bacaları incelediği ve keşif gezisine hiçbir biyolog dahil edilmediği için bu keşif beklenmedikti. Keşif sırasında hidrotermal menfezlerin yakınında yaşayan türlerin çoğu daha önce hiç görülmemişti. O zamanlar Orta Okyanus sırtlarının yakınında kaplıcaların varlığı biliniyordu. Daha fazla araştırma ortalama 350 dereceden yüksek sıcaklığa rağmen bölgedeki su yaşamını da ortaya çıkardı. Çift kabuklular, poliketler, büyük yengeçler ve bu tüplü canlılar gibi birçok örnek toplandı. Bu gibi derin deniz türlerinin gözlemlendiği ilk dönemlerde Ember'deki deniz biyologları boru kurtlarının eski kaplıcalardan onlarca veya yüzlerce kilometre uzakta olabilecek yeni kaplıcaları ne kadar hızlı kolonize edebildiğini araştırıyor. Riftia pansiptila yalnızca menfezlerden akan sıcak, mineral açısından zengin sularda büyüdüğü derin deniz hidrotermal menfezlerinde bulunur. Bu menfezler birkaç bin metre derinlikte bulunur ve genellikle okyanus ortası sırtları veya volkanik deniz dağları boyunca yer alır. Riftia pansiptila derin deniz ekosistemlerinde büyüleyici ve önemli bir türdür ve hidrotermal baca topluluklarının besin ağında hayati bir rol oynar. Üremeleri tam olarak bilinmese de yumurta ve spermin çevredeki deniz suyuna salınması ile dış döllenme yoluyla gerçekleştiği düşünülüyor. Kırmızı dev tüp solucanlarının dişileri yavaşça yukarıya doğru yüzen lipid adı verilen yağ bakımından zengin ve spermden daha büyük olan yumurtaları suya bırakır. Erkekler de bununla beraber spermleri suya bırakır. Döllenmiş yumurtalardan çıkan larvalar planktoniktir ve deniz tabanına yerleşip katı bir yüzeye tutunana kadar akıntılarla sürüklenirler. Yumurta ve spermleri daha sonra birleşerek döllenmeyi gerçekleştirir. Daha sonra yumurtanın içerisinden larvalar çıkar ve bulundukları bölgeden aşağı doğru yüzerek kayalara yapışırlar. Ve bir süre sonra da yeni tüp solucan toplulukları oluşmaya başlar. Yılda 20-30 santim uzayan dev tüp solucanları 10 yıl içinde 2 metre uzunluğa kadar ulaşabilir ve hatta geçebilir. Dev tüp solucanlarının gözleri de bulunmaz. Fakat görme yetisi olmamasına rağmen hareket ve titreşimleri çok iyi algılayarak tehdit edildiklerinde koruyucu tüplerin içine geri çekilirler. Özellikle kırmızı tüylere benzeyen solungaçları avcılar için savunmasız bir hedef olabilir. Yengeç gibi aç bir yırtıcı çok yaklaşırsa solucanlar bu solungaçlarını hızla tüpün içine saklar. Buna benzer boru kurtlarını bizimle birlikte dalışlara katılan öğrencilerim çok daha yakından inceleme fırsatı bulduğu için hemen hatırlayacaktır. Yalnızca derin deniz hidrotermal faaliyet alanlarında bulunduğundan derin deniz madenciliği ve sondaj gibi insan etkilerine karşı özellikle savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Riftia pansiptila derin denizleri evi olarak adlandırılan inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği de çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, derin deniz kertenkele balığı olarak da bilinen, derin okyanusun en korkunç dış görünüşe sahip balıklarından birisidir. Derin deniz kertenkele balığı, büyük kafası, uzun gövdesi ve keskin iğne benzeri dişleriyle kendine özgü bir görünüme sahiptir. Batisarus ferox, okyanus dibinde kafası hafifçe yukarı durup geniş ağzı ve keskin dişleriyle avını kapmayı bekleyen, dünya çapında tropikal ve subtropikal denizlerde bulunan Batisaridia familyasından bir aulipiformdur. Derin deniz kertenkele balıkları ortak adlarından da anlaşılacağı gibi sığ su kertenkele balıklarına oldukça benzerler. Yetişkinler derin okyanusun karanlık sularına karışmasına izin veren ortalama 70 santim uzunluğunda silindirik koyu ve neredeyse siyah bir renge sahiptir. Kertenkele benzeri kemikli kafaları çoğu balığın aksine düzleştirilmiş gibidir. Muazzam ağzı avını delmek ve tuzağa düşürmek için çok sayıda uzun, keskin ve iğne benzeri dişlerle kaplıdır. Batisarus
Batisaurus ferox'un yalnızca Atlantik Okyanusu'nun derin sularında 500 ila 2000 metre derinliklerinde yaşadığı düşünülüyor. Tipik olarak avını yakalamak için güçlü çenelerini kullanabildiği dik kayalık araziye sahip alanlarda bulunur. Latince batos ve derinliklerin kertenkelesi anlamına gelen saurus kelimelerinden oluşan Batisaurus ferox ilk kez 1878 yılında keşfedildi ve İngiliz zoolog Albert Günther tarafından tanımlandı. Daha önceleri birçok derin deniz canlısında olduğu gibi Batisaurus ferox larvalarının Macrestium savesti adı verilen ayrı türler olduğu düşünülüyordu. Fakat daha sonra 1974 ve 1996 yılında yayınlanan bu kitapta ve daha sonraki makaleler ile bu iki balığın aynı olduğuna dair kanıtlar yayınlandı. Batisaurus ferox beyazımsı koyu gri, siyah veya kahverengi renkteki yanal çizgisi boyunca genişleyen sert pullarla kaplıdır. Batisaurus ferox öncelikle diğer balıklar ve kalamarla beslenen doymak bilmez bir avcıdır. Avını yakalamak ve tutmak için keskin dişlerini, ezmek ve tüketmek için güçlü çenelerini kullanırlar. Derin okyanusta yiyecek kıt olduğu için Batisaurus ferox genişleyebilir bir mide geliştirmiştir. Büyük, iyi gelişmiş gözler, büyük göz bebekleri av tespiti için görmenin önemli bir kanıtı niteliğindedir. Derin deniz kertenkele balıkları dünyanın en derinde yaşayan avcılarından biridir ve kendi türleri de dahil olmak üzere karşılaştıkları her şeyi yemekten çekinmezler. Güneş ışığı derin deniz kertenkele balıklarının yaşadığı derinliklere nüfuz etmese de farklı gözlerinin biyolüminesan ışık kaynaklarını tespit etmeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Genelde temel menülerini derinlerde yaşayan kabuklular ve yumuşak çalar ile yukarıdan aşağı doğru sürüklenen ölü balık kalıntıları oluşturur. Derin deniz kertenkele balıklarının sporadik beslenme dönemleri arasında büyümeyi sürdürmek için bir enerji rezervi görevi gören, toplam ağırlığının %20'sini oluşturan geniş bir karaciğere sahip olduğu bilinmektedir. Derin deniz kertenkele balığı çoğu zaman suyun dibinde başı ve ön gövdesi yukarı bakarak hareketsiz bir şekilde avın kendisine gelmesini bekler. Avı saldırı menziline girdiğinde ise ani ve hızlı bir patlamayla ileri doğru atılarak güçlü çeneleriyle onu yakalar. Batisaurus ferox çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av olarak hizmet eden derin deniz ekosistemlerinin önemli bir bileşenidir. Derin deniz kertenkele balıkları hem erkek hem de dişi cinsiyet organlarını taşıyan düşük nüfus yoğunluklarına bir adaptasyon olduğu düşünülen hermafrodit canlılardır. Batisaurus ferox'un üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamış olsa da birçok derin deniz canlısı gibi yavaş bir büyüme ve düşük bir üreme hızına sahip olduğu düşünülmekte. Ayrıca 1985 yılında yayınlanan bu makaleye göre derin deniz kertenkele balıklarının larvaları okyanus yüzeyinde daha önceleri gözlemlenmiş ve kaydedilmiş. Bu makaleye göre nispeten geç yaşta cinsel olgunluğa ulaştığına ve nispeten az sayıda yavru ürettiğine inanılmakta. Okyanusun ulaşılması çok zor olan derin tabanlarında yaşamasına rağmen bilim insanları bu derin deniz balıklarının bir koruma endişesi altında olduğunu belirtiyor. Bu balığın uzaktan akrabaları olan sığ su kertenkele balıklarının videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Eşsiz fiziksel özellikleri ve sınırlı menzili onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getiriyor. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz balıkçılığı ve kirlilik de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Batisaurus ferox derin denizlerin inanılmaz canlıların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği unutulmamalı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, lir süngeri olarak da bilinen Sontroladia lyra, derin okyanusun en farklı süngerlerinden birisidir. Sontroladia lyra, benzersiz şekli ve yapısı ile karakterize edilen ilginç bir derin deniz süngeridir. Süngerin deniz tabanına bağlı bir yapısı ve yukarı doğru uzanan bir dizi uzun, ince ve dallı kolları vardır. Bu kollar süngere ortak adını veren arp tellerini andıran keskin dikenli çıkıntılarla kaplıdır. Süngerin gövdesi yapısal destek sağlayan ve süngeri avcılara karşı savunmaya yardımcı olan spikül adı verilen küçük iğne benzeri yapılardan oluşan bir ağla kaplıdır. Süngerlerin çoğu etçil ve basit filtreli besleyicilerdir ve vücutlarına pompalayarak çevredeki sudan süzdükleri küçük plankton ve bakterileri yerler. Süngerin kollarındaki dikenli çıkıntılar aslında avı yakalamak için uyarlanmıştır. Bu dallar yakından geçen avı yakalayabilen ve daha sonra süngerin gövdesi içinde sindirilebilen küçük keskin kancalar
kancalarla kaplıdır. Bu dikenli kolları küçük kabukluları ve yanından geçen diğer omurgasızları yakalamak için kullanır. Lir süngeri Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki 3000 ila 3500 metre derinliklerdeki karanlık sularda yaşar. Yaygın olarak kendisini deniz tabanına bağlayabildiği ve yanından geçen avını yakalayabilmek için sivri kollarını kullanabileceği kayalık ve sert yüzeylere sahip alanlarda bulunur. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü tarafından robotik dalgıçlar kullanılarak keşfedilen bu sünger ilk defa 2013 yılında yayınlanan bu makale ile tüm dünyaya duyuruldu. Bu canlılar deniz tabanına gömülen kök benzeri bir yapı olan rizoid kullanarak kendisini yumuşak deniz tabanına bağlayan sapsız bir organizmadır. Kök sapın tepesinde 1 ila 6 kadar değişen yatay ve dikey dallara sahip eşit mesafeli stolonlar süngerin kanat denilen yayılımını oluşturur. Bu dal benzeri uzuvları boyunca bulunan dikenli cırt benzeri kancalarla kopipotlar ve diğer kabuklular gibi daha büyük avları da yakalayabilirler. Bir şeyi yakaladığında sünger onu önce ince bir zarla kaplar ve daha sonra sindirim süreci başlatır. Kancalar süngerin avını tuzağa düşürüp yakalamasından sonra yakalanan avı çevreleyen ve içine çeken bir sindirim zarı salgılayarak üstünü kaplar ve onu gözeneklerinden tamamen emene kadar parçalar. Sontroladia lyra çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av olarak hizmet eden derin deniz ekosistemlerinin önemli bir bileşenidir. Etçil süngerler arasında bir istisna olmasına rağmen lir süngeri bilim insanların derin denizde keşfettiği ilk etobur sünger değil. Beslenme stratejisi filtre beslenmenin değerli enerjiye mal olduğu, gıda bakımından fakir derin deniz ortamına adapte olmuş hayvanlar için daha verimlidir. Bulunan örneklerden kaydedilen en büyüğü yaklaşık 60 santim uzunluğundadır. Lir süngerleri hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğu bir gerçek. Ancak nispeten dar bir derinlik aralığında düz çamurlu deniz tabanının son derece istikrarlı ortamlarında gelişiyor ve yaşıyor gibi görünüyor. Sontroladia lyra'nın üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamış olsa da erkek ve dişi bireylerin su sütununa sperm ve yumurta bırakmasıyla cinsel olarak çoğaldığı düşünülmekte. Bu yumurtalardan çıkan larvalar planktoniktir. Akıntılarla sürüklenerek deniz tabanına yerleşir ve daha sonra yetişkin süngerlere dönüşürler. Derin deniz madenciliği gibi faaliyetler maalesef ki bu derin ortamların yanı sıra orada yaşayan türleri direkt tehdit eden çalışmalardır. Eşsiz yapısı ve beslenme davranışı onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getiriyor. Birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insani faaliyetlerin etkilerine karşı savunmasız durumdadırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Sontroladia lyra derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, dev hayalet deniz anası olarak da bilinen Stygiomedusa giganti, derin ve karanlık okyanusun en ilginç deniz analarından birisidir. Stygiomedusa giganti, derin deniz anası adından da anlaşılacağı gibi, çanı 1 metreye aşan bir genişliğe, boyu 10 metre uzunluğa ulaşabilen en büyük derin deniz anaları arasındadır. Diğer birçok derin deniz canlısı gibi kırmızı ve koyu turuncu bir renge sahiptir. Kırmızı rengi kamuflaj vererek yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. İlk örneği 1899 yılında toplanan bu deniz anasının yeni bir tür olarak kabul edilmesi yaklaşık 60 yılı buldu. Çünkü bu canlılar o kadar nadir görüntüleniyor ki Embari'nin derin dalış robotlarıyla gerçekleştirdikleri binlerce dalışta sadece 9 defa görüntülenebilmiş. 110 yılda sadece 100 civarında görüntülenen bu deniz anasının Arktik Okyanusu dışında tüm dünyada yaygın olduğu düşünülüyor. Stygiomedusa giganti'nin öncelikle küçük balıklar ve planktonlarla beslenen etçil bir deniz anası olduğu ve ekosistemdeki en büyük omurgasız avcılar arasına girdiği tahmin ediliyor. Çanın esnek dokusu deniz anasının boyutunun 4 ila 5 katına kadar esnemesine ve muhtemelen avlarını yutmasına olanak tanır. Stygiomedusa giganti okyanusların karanlık sularında 1000 ila 7000 metre derinliklerinde bulunur. Tipik olarak geçen avını yakalamak için uzun şerit benzeri dokunaçlarını kullanabildiği sarp kayalık araziye sahip alanlarda bulunur. İlginç bir şekilde sokan dokungaçlarının olmadığı ya da çok az olduğu düşünülüyor. Bunun yerine uzun şerit benzeri dokunaçlarını geçen avını yakalamak ve tuzağa düşürmek için kullanıyor. Ardından avını dokunaçlarıyla çanının ortasında bulunan ağzına bir el gibi kullanarak atıyor. Bilim insanları Stygiomedusa giganti'nin şemsiye şeklindeki büyük çanını Thalassobatia pelagia gibi bazı canlıları yiyecek ve barınak
barınak sağladığını, onların da deniz anasının parazitlerini temizlediği gözlemlenmiş. Canlılara ev sahipliği yapan geniş deniz anası çanı, aşırılıkların olduğu ve saklanacak bir yerin olmadığı okyanus derinliklerinde balıkların barınak eksikliğini kapatmaya da destek sağlar. Bu simbiyotik ilişkiyi daha da anlamak için yapılan bazı araştırmalarda iki türün ayrılsa bile birbiriyle yeniden ilişki kurduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki deniz anasının çanının yaydığı düşük frekanslı su hareketlerinin hassasiyetini arttıran nöromastlar sayesinde dev hayalet deniz anasının geri dönüş yolunu bulabildiği düşünülüyor. Bilim insanları bu hayvanlar hakkında hala daha çok az şey biliyor. Ama Embari'nin Stygomedusa gigantea üzerinde yaptığı gözlemler, okyanusun derinliklerindeki ekolojik birçok canlının rolünü aydınlatmaya, yardımcı olmaya devam ediyor. Karanlık ve açık sular küçük hayvanlara çok az barınak sunar. Bu nedenle birçok canlı bu ortamda bol miktarda bulunan jelatinimsi hayvanların çanına sığınır. Stygomedusa gigantea, çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av olarak hizmet eden derin deniz ekosistemleri önemli bir bileşenidir. Stygomedusa gigantea'nın üreme biyolojisi tam olarak anlaşılmamış olsa da birçok derin deniz canlısı gibi yavaş büyüme ve düşük üreme hızına sahip olduğu düşünülüyor. Bu hayvanların nispeten geç yaşta cinsel olgunluğa ulaştığı ve çok az sayıda yavru ürettikleri tahmin ediliyor. Eşsiz fiziksel özellikleri ve sınırlı menzili onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getiriyor. Ancak birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insani faaliyetlerin etkilerine karşı savunmasız canlılardır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Stygiomedusa gigantea, derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri transparan kafalı balık olarak da bilinen Macropina microstoma, derin okyanusun en tuhaf yaratıklarından biridir. Transparan kafalı balık hem bilim insanlarını hem de halkı büyüleyen benzersiz ve ayırt edici bir görünüme sahiptir. Küçük ışığa duyarlı gözlerle kaplı, büyük kubbeli bir kafa ile çoğunlukla şeffaf olan silindirik bir gövdeye sahiptir. İlk defa 1939 yılında deniz biyoloğu Chapman tarafından Pasifik, Hint ve Atlantik okyanuslarının derin ılıman sularında keşfedilen fakat tam olarak anlaşılması ve tanımlanması 2004 yılını bulan bu balık, derin ve karanlık okyanusların en büyüleyici canlıları arasında. Transparan kafalı balık, Kuzey Pasifik okyanusunun yaklaşık 1000 metre altında yaşayan bir derin deniz balığıdır. Tipik olarak avını tespit etmek ve avcılardan kaçınmak için benzersiz gözlerini kullanabildiği sarp kayalık araziye sahip alanlarda bulunur. İlk bakışta gözleri başlarının önündeki iki kara delik şeklindeymiş gibi görünür. Ama aslında bunlar koku alma organlarıdır. Gözleri yüzünün arkasında başının tepesine bakan iki parlak yeşil küredir. Transparan kafa yapısının hala tam olarak ne işe yaradığı ve neden bu şekilde evrimleştiği bilinmiyor. Gözler şeffaf kubbe içinde dönerek balığın vücudunu hareket ettirmeden farklı yönlere bakmasını sağlıyor. Ayrıca bir hipotez, Macropina'nın bu kafa yapısı sayesinde kamuflaj kazanarak diğer deniz analarına benzeme özelliği kazandığını öne sürüyor. Böylece avlanma ve gizlenme konusunda bu teknik onun avını kolay yakalamasını sağlarken avcılarından da uzak durmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca bu hipotez Macropina'nın yeşil biyolüminesansın pigmentlerin yapısı ve renklerinin deniz analarınkine benzer oluşuyla da desteklenebiliyor. Derinlerde yaşayan bu balıklar kendi alınlarının arkasını görebilme yeteneğine sahiptir. Bu balıkların kafasının içi oldukça sıra dışı bir şekilde şeffaf kafa yapısı sayesinde direkt görülebiliyor. Bilim insanları 2008 yılında yaptıkları ve yayınladıkları bir çalışmada bu balıkların gözlerinin şeffaf kafaları sayesinde hem ileriyi hem de yukarıyı görebildiklerini keşfetti. Yaklaşık 600 ila 1000 metre derinliklerde büyük yüzgeçlerini kullanarak suda neredeyse hareketsiz bir şekilde duran bu balık gözleriyle devamlı etrafı inceler. İlginç göz ve kafa yapısı sayesinde bu karanlık sularda bile avının silüetini algılayabildiği varsayılıyor. Bu balıkların vücudunun çoğu büyük pullarla kaplıdır. Balığın ayrıca küçük bir ağızla biten uzun ince bir burnu vardır. Küçük balık ve deniz anası gibi avları tespit ettiğinde gözleri heyecanlı bir şekilde harekete geçerek vücudunu yataydan aşağıdan saldırabilecek dikey pozisyona çevirir. Transparan kafalı balık öncelikle küçük kabuklular ve diğer küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Avını tespit etmek ve bulmak için uzun burnunu kullanır. Ardından yiyeceklerini emmek ve yakalamak için küçük ağzını kullanır. Macropina microstoma çeşitli diğer organizmalar için hem avcı
avcı hem de av olarak hizmet eden derin deniz ekosistemlerinin önemli bir bileşenidir. Transparan kafalı balığın üreme biyolojisi tam olarak bilinmese de birçok derin deniz balığı gibi yavaş büyüme ve düşük üreme hızına sahip olduğu düşünülmekte. Nispeten geç yaşta cinsel olgunluğa ulaştığı ve az sayıda yavru ürettiği tahmin ediliyor. Dişilerin yumurtalarını, erkeklerin de spermlerini suya serbest bırakarak çiftleştikleri düşünülüyor. Yumurtadan çıkan yavruların da uzun bir süre lavra, zooplankton ve diğer küçük organik madde parçacıklarıyla beslendiği, büyüdükçe daha derine inip ebeveynleri gibi beslendikleri düşünülüyor. Bilim insanları transparan kafalı balıkların erkek ve dişileri arasında herhangi bir cinsel dimorfizm olmadığına inanıyor. Derin okyanuslar keşfedildikçe kim bilir daha nasıl ilginç canlılar göreceğiz. Eşsiz fiziksel özellik ve sınırlı menzilleri onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getirmeye devam ediyor. Birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Macropina microstoma, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, Kaliforniya güneşi deniz yıldızı olarak da bilinen Radbonester californicus, derin okyanusun en ilginç deniz yıldızı türlerinden birisidir. Radbonester californicus, çapı 25 santime ulaşabilen, nispeten büyük bir deniz yıldızıdır. Belirgin bir dairesel vücut şekline sahiptir ve ona kaba dikenli bir doku veren çok sayıda küçük kalkerli plakalarla kaplıdır. Deniz yıldızı genellikle açık veya koyu kahverengi renktedir. Küçük kısa kolları ve keskin kavisli dikenleri vardır. Fakat onun bu gösterişli dış görünüşüne aldanıp onun sempatik bir dost olduğunu düşünmeyin. Çünkü Kaliforniya güneşi deniz yıldızı etçil bir deniz yıldızıdır ve doymak bilmez bir iştahı vardır. Devamlı olarak bir sonraki öğünlerini ve ne yiyeceklerini düşünürler. Bu yüzden pek seçici oldukları söylenemez. Pasifik Okyanusu'nun 500 ila 1000 metre derinliklerindeki çamurlu diplerde çürümeye başlayan ölü balinalar dahil olmak üzere her şeyi afiyetle yerler. Fakat bu noktada sadece çöp ve leşlerle beslendiğini de düşünürseniz hata yaparsınız. Çünkü onlar kurnaz yırtıcılardır. 20 kadar kolunu deniz sıyarı, yengeç, karides, amfipot, solucan ve diğer küçük omurgasızları kollarıyla yakalayıp hapsederek kendilerine ziyafet çekerler. Minik dikenlerle kaplı bir vücudu ve kollarında avlarını sıkıca kavramasını sağlayan kıskacı vardır. Bu kıskacı kullanarak avını vücudunun alt tarafında bulunan ağzına doğru çekerler. Radbonester californicus çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av olarak hizmet eden derin deniz ekosistemlerinin önemli bir bileşenidir. Tipik olarak yiyecek bulmak ve avcılardan kaçınmak amacıyla içine girdiği yumuşak tortularda bulunurlar. Diğer kuzeni olan deniz yıldızları gibi bu güneş yıldızı da tehdit edildiğinde kollarını arkalarında bırakarak hızlıca bölgeden uzaklaşabilir. Kıpırdamaya devam eden kol avcısının dikkatini çeker ve karnını doyururken güneş yıldızı da kendini güvenli bir yere götürür. Kaybettiği uzuvlarını yeniden canlandırıyor olması bu hayvanların en özel yetenekleri arasındadır. Radbonester californicus'un üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamış olsa da birçok deniz yıldızı gibi ayrı cinsiyetlere sahip olduğu ve eşeyli olarak ürediği düşünülüyor. Döllenmenin dişinin yumurtalarını ve erkeğin spermini suya bırakmasıyla dışarıda meydana geldiği tahmin ediliyor. Eşsiz fiziksel özellikleri ve sınırlı menzili onu deniz biyologları için ilginç ve değerli bir çalışma konusu haline getiriyor. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan faaliyetlerinin etkilerine karşı da çok savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Radbonester californicus, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, kırmızı taşlı derin deniz anası olarak da bilinen Atolla cinsleri, derin okyanusun en yaygın deniz anası türlerinden birisidir. İlk örnekleri 1880 yılında keşfedilen kırmızı taşlı derin deniz anası olarak bilinen Atolla cinsinin keşfedilmiş 10 türü bulunuyor. Haklarında pek fazla bir şey bilinmese de türlerin okyanusların mezopelajik ve batipelajik bölgelerinin derin karanlık sularında yaşayan ve dünyanın her
her yerindeki okyanuslarda 1000 ila 4000 metre derinliklerde yaşadığı düşünülüyor. Atolla deniz anaları genellikle deniz dağları ve önemli yaşam alanı ve besin kaynakları sağlayan diğer sualtı özelliklerin olduğu bölgelerde yaşar. Bu deniz anasının çanı kendi çapının 6 katına kadar genişleyebilme özelliğine sahiptir. Atolla türleri biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi ayırt edici biyolüminesans özellikleriyle karakterize edilen canlılardır. Tipik olarak yaklaşık 30 santim çapından birkaç metre uzunluğa kadar çıkabilen uzun ince dokungaçlara sahip çan şeklinde bir gövdeleri vardır. Bu dokunaçlar deniz anasının avını yakalamak için kullandığı sokan hücrelerle kaplıdır. Atolla deniz anası etoburdur ve öncelikli menüsünü küçük kabuklar ve diğer planktonik organizmalar oluşturur. Avlarını yakalamak için uzun ince dokunaçlarını kullanırlar ve sokan hücreleri avı hareketsiz hale getirerek deniz anasının onu ağzına götürmesine yardımcı olur. Atolla deniz anası çeşitli diğer organizmalar için yırtıcı ve av olarak hizmet ederek derin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynar. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda da bulunurlar. Denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidirler. Deniz anasının gövdesi ayrıca rahatsız edildiğinde suda parlak mavi yeşil bir parıltı oluşturan fotofor adı verilen küçük ışık üreten organlarla kaplıdır. Uzun dokungaçları onların avlarını şoklayarak yakalamasına imkan tanır. Diğer derin deniz canlılarında olduğu gibi kırmızı göz alıcı bir rengi vardır. Fakat bu kırmızı rengi kamuflaj ve yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini de kaybetmiştir. Bu özellik yiyecek kıtlığının olduğu bu derin sularda onlar için benzersiz bir adaptasyondur. Atolla'nın koyu kırmızı kamuflajının işe yaramadığı zamanlarda parlak biyolüminesansı devreye girerek kendisini saklamasına yardımcı olur. Karanlık sudaki bu ışık patlaması sadece avcıların yönünü şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük avcılara burada ilginç bir şeyler olduğunu söyleyen bir hırsız alarmı gibi davranır. Bu da balığın panikleyerek bölgeden uzaklaşmasına neden olur. Atolla deniz anasının üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak birçok deniz anası gibi polip aşaması, medusa aşaması ve planula larva aşamasını içeren karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip olduğu düşünülmekte. Medusa aşamasında deniz anası cinsel olarak üreme, yumurta ve spermleri döllemek için suya bırakma yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği, iklim değişikliği de dahil olmak üzere insani faaliyetlerin etkilerine karşı oldukça savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Atolla deniz anası derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği unutulmamalı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarını keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, derin deniz kalamarı olarak da bilinen, Bathyetodidae ailesine ait olduğu bilinen 3 kalamar türünü kapsayan bir kalamar cinsidir. Bathyetodis türleri çeşitli fiziksel özelliklere sahip bir kalamar türüdür. Tipik olarak arkada suda yüzmek için kullandıkları 2 kanatçık bulunan aerodinamik torpido şeklinde bir gövdeye sahiptir. Gözleri büyük ve iyi gelişmiş olup derin denizin karanlık sularında görmelerini sağlar. Bathyetodius türleri tüm dünya okyanuslarında mezopelajik ve batipelajik derinliklerde genellikle 700 ila 2000 metre arasında dağılmış olarak bulunur. Derin deniz bölgelerinde ve New England kıyılarında çok sık görülebilirler. Genellikle önemli yaşam alanı ve besin kaynakları sağlayabilen deniz dağları ve denizaltı kanyonları gibi özel bölgelerde dolaşırlar. Bathyetodius küçük, ortalama 7,5 santimlik bir boya ve diğer derin deniz canlıları gibi koyu kırmızı bir renge sahiptir. Bu kırmızı renk kamuflaj özelliğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini de kaybetmiştir. Bathyetodis'in avlarını yakalamak için kullandıkları 8 kısa fakat güçlü kolu ve 2 uzun dokunaçları vardır. Diğer derin deniz kalamarları gibi bunlar da etoburdur ve temel menüsünü balık, kabuklu ve diğer kafadan bacaklar oluşturur. Avlarını yakalamak için uzun dokunaçlarını, onları tutmak ve yemek için kollarını kullanabilirler. Çevrelerinde bulunan avlardan yararlanan fırsatçı besleyici oldukları düşünülmekte. Bathyetodis türleri derin deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynar. Diğer çeşitli organizmalar için bazen avcı, bazen av konumundadır. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine de katkıda bulunurlar. Denizlerdeki besin ağlarının çok önemli bir bileşendirler. Gözler çıkıntılı bir şekilde hafif öne doğru dönüktür. Bu gözlerin ne derece iyi gördüğü konusunda çeşitli tartışmalar bulunuyor. Fakat cinsin hepsinin biyolüminesans
özelliğe sahip olduğu düşünülüyor. Cins 1885 yılında keşfedilmiş olsa da aradan geçen 100 yıl boyunca veriler oldukça kısıtlı olduğu için bu canlıların tam olarak görüntülenip kaydedilebilmesi ancak 2000'li yıllar ile birlikte yükselişe geçmiştir. Örneğin Ember araştırmacıları 2005 yılında Monterey Körfezi'nin derinliklerini keşfederken kollarında bir düzine yumurta taşıyan bir dişi derin deniz kalamarı olan Botrytis berry ile karşılaştı. Pek çok derin deniz kalamarının üreme biyolojisi çok az bilinmekle birlikte bir Botrytis türü olan Botrytis berry'nin yumurtlamadan sonra bir süre daha yumurtaları ile ilgilendiği biliniyor. Annenin nispeten az ama büyük diyebileceğimiz yumurtalarını avcılardan koruduğu da gözlemlenmiş. Çoğu türün dişi mürekkep balığı yumurta kılıflarını deniz tabanına veya açık suda sürüklenen jelatinimsi bir kütleye bırakarak ürediği için bu davranış deniz bilimciler tarafından ilginç karşılanıyor. Birçok derin deniz hayvanı gibi bu kalamarın da yavaş büyüme ve düşük üreme oranlarına sahip oldukları düşünülüyor. Türlerin çoğunun planktonik larvalara dönüşen küçük pelajik yumurtalar ürettikleri bilinmekte. Bu larvalar okyanus tabanına yerleşmeden ve yetişkinlere dönüşmeden önce su sütununda birkaç ay savrulup sürüklenerek geçirir ve daha sonra gelişmeye başlarlar. Bu tür bir ebeveyn bakımı anne kalamarın yavrularının hayatta kalma şanslarını arttırmasına yardımcı olduğunu farkında olduğu anlamına gelir. Ancak bilim insanları bu davranışı yalnızca tümü derin denizde bulunan 3 kalamar türünde gözlemlediler. Ember'in binlerce saatlik sualtı videosu arşivi dünyadaki en büyük yaşam alanındaki yaşamı aydınlatmaya yardımcı oluyor. Ember araştırmacıları olağanüstü yeni türleri belgeleyebilir ve derin deniz hayvanlarının nasıl beslendiğini, avcılardan nasıl kaçtığını ve ürediğini gözlemleyebilir. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insani faaliyetlerin etkilerine karşı savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Botrytis derin denizleri ev olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, ejderha balığı olarak da bilinen Stomedia ailesinin dikenli ejderha balıkları da dahil olmak üzere derin deniz ışın yüzgeçli balıklarından birisidir. Ejderha balıkları dış görünüşlerinin onu ele verdiği gibi karanlık suların pusucu avcılarıdır. Fakat boyları düşünülenden daha küçüktür ve genellikle 15 ila 25 santim civarındadır. Maksimum 50 santim civarı olanları da bilinir. Yaşadıkları bölgenin uç yırtıcıları arasında olan bu balıklar keskin dişlerle dolu muazzam bir çeneye sahiptir. Ayrıca üst çene yapısı sayesinde ağız normalden 2 kat daha büyük avları bile yakalayabilmelerine fırsat tanır. Stomedia familyasındaki bazı örnekler şunlardır: Astrolentes, Batobellius valianti, Santludus dania, Echiostoma barbatum, Eostomias trovesse, Grammatomius dentatus, Idiasanthus atlanticus, Malocesteus, Melanostomius melanopus, Neonestes sapensis, Opostomias micropius, Pasistomias microdon, Potonestes gracilis, Patostomias atrox, Stomias nebulosus. Saydığım bu türlerin hepsi gerçekten de kurnaz avcılardır. Stomedia bilinen 300'den fazla türü olan çok çeşitli bir balık ailesidir. Hepsi çeşitli fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak birçoğu bazı ortak özellikleri paylaşır. Tipik olarak uzun ince gövdeleri vardır ve bazı türler avı bütün olarak yutmak için uzatılabilen özel çenelere sahipken diğerleri avı delmek veya yakalamak için uyarlanmış keskin dişlerle dolu uzun çenelere sahiptir. Stomedia ailesi etoburdur ve diğer balıklar, kabuklular ve kafadan bacaklar dahil olmak üzere çeşitli avlarla beslenirler. Birçoğunun derin denizdeki en zayıf ışık parıltılarını bile algılayabilen büyük gözleri varken bazı ejderha balıkları avlarını cezbetmek ve kendilerine çekmek için çenelerinden ışıldayan biyolüminesanslı bir yem sallandırır. Bu yem biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi lezzetli bir yemek gibi görünerek keskin dişlere yaklaşmayı kolaylaştırıcı bir tuzaktır. Güçlü yüzücü olmalarına ve harika saldırı donanımına sahip olmalarına rağmen enerjilerini korur ve vakitlerini pusuya yatıp avların kendisine gelmesini bekleyerek geçirirler. Stomedia ailesi derin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynar. Besin zincirine yırtıcı olarak hizmet ederler. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidirler. Çoğu derin karanlık sularda çok daha iyi kamufle olmalarını desteklemek için doğada bilinen en siyah pigmentlerden bazılarına sahiptirler. Stomedia ailesinin Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar dünyanın tüm okyanuslarında dolaştıkları düşünülüyor. Tipik
Tipik olarak 4500 metreye kadar derinliklerde yaşayan mezopelajik ve batipelajik bölgelerde bulunurlar. Genellikle önemli yaşam alanı ve besin kaynakları sağlayabilen deniz dağları ve denizaltı kanyonları gibi özelliklerle ilişkilidirler. Embar araştırmacıları Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejder balığı gözlemlediler. Bunlar en sık görülen türlerden biri olan Pasifik kara ejderi, Ediacanthus asrostomus ve uzun yüzgeçli ejderha balığı olan Tactostoma macropus'tur. Stomedia ailesinin üreme biyolojisi tam olarak bilinmiyor. Ancak birçok derin deniz balığı gibi yavaş büyüme oranlarına ve düşük üreme oranlarına sahip oldukları düşünülüyor. Kendi başlarına yüzebilen ve beslenebilen larvalara dönüşen küçük pelajik yumurtalar ürettikleri bilinmekte. Yavru balıklar okyanus tabanına yerleşmeden ve yetişkinlere dönüşmeden önce pelajik bölgede birkaç yıl kalabilirler. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı da çok savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Stomedia ailesi derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, sallanan ahtapot olarak da bilinen Opisthoitisler, içinde 24 tür bulunan Sirrete ahtapotların bir cinsidir. Flapjack ahtapot olarak da bilinen Opisthoitis cinsi, bu kafadan bacaklılar, sevimlilikleriyle internet dünyasının ve magazin haberlerinin bile baş köşesinde kendine bir yer kapmayı başarmış canlılardır. Diğer Sirrete ahtapotlar gibi Opisthoitis'teki ahtapotlar da genellikle küçüktür ve çoğu derin denizlerde yaşar. Opisthoitis türleri gözleme veya frisbee'yi andıran belirgin bir düzleştirilmiş vücut şekline sahiptir. Kolları bir deri ağıyla birbirine bağlıdır ve tamamen açıldıklarında onlara büyük bir şemsiye görünümü verir. Avlarını yakalamak ve manipüle etmek için kullandıkları büyük etkileyici gözleri ve gagaları vardır. Bazı türler parlak renkliyken diğerlerinin renklendirmeleri biraz daha açık veya koyu tonludur. 100 ila 2500 metre derinliklerde dolaşırken vücutlarını desteklemek, suda yüzmek, yemekleri olan minik kabukluları taşımak için kaslı ve perdeli kolları vardır. Çoğunlukla renkleri pembe ve kırmızı tonlarındadır. Bu kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Embry'nin robotik sualtı araçları turuncu gövdesi, kabarık bir gözlemeyi andıran bu küçük ahtapotu genellikle deniz tabanında çamurun üzerinde dinlenirken veya sürünürken görüntülemiş. Diğer kuzenlerinde olduğu gibi korktuğunda kısa yüzgeçlerini ve perdeli kollarını sallayıp su pompalayarak jet motoru gibi ilerlemesini sağlayan sifonunu kullanır. Ortalama 50 santim genişliğe ulaşabilen bu ahtapot kendini güvende hissettiği an tekrardan perdeli kollarını açarak deniz tabanında dolaşmaya devam eder. Opisthotius türleri derin denizlerde dahil olmak üzere dünya okyanuslarının çeşitli habitatlarında bulunur. Genellikle yırtıcılardan saklanabilecekleri kayalık habitatlarda, hidrotermal menfezlerin çamurlu ve kumlu yumuşak tortu habitatlarının çevresinde yaşamayı tercih ederler. Bilim insanları Monterey Körfezi'nde görüntülenen bu sevimli ama etobur olan ahtapotun yeni bir tür olabileceğini ve çoğunlukla küçük kabuklular, yengeçler, solucanlar ve diğer omurgasızlar da dahil olmak üzere çeşitli avlarla beslendiğini düşünüyor. Opisthotis türleri derin deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynar ve çeşitli diğer organizmalar için avcı ve av olarak hizmet eden canlılardır. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidir. Deniz biyologları bu ahtapotların gagalarının avlarını tüketmeden önce zehir enjekte etmek için kullandıkları benzersiz bir beslenme mekanizmasına sahip olabileceği yönünde de çeşitli kanıtlara sahip. Hatta bu sevimli ahtapotun diğer ahtapotlarla beslendiğine dair gözlemler de mevcut. Doğada hemen hemen her şeyde olduğu gibi hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aksine oldukça şaşırtıcı. Opisthotius türünün üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak diğer ahtapotlar gibi hem eşeyli hem de eşeysiz üremeyi içeren karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip oldukları düşünülüyor. Yetişkin erkekler Histosolitus adı verilen özel kol uçlarını kullanarak sperm paketlerini dişilere aktarır. Paralarva adı verilen yavru ahtapotlar eşeyli üreme yoluyla üretilir ve yetişkinlere dönüşecekleri okyanus tabanına yerleşirler. Bu yüzden Monterey Bay Akvaryumu ile işbirliği içinde olan Embry araştırmacıları
bazı örnekleri canlı olarak araştırılmak üzere yüzeye getirmeyi başardı. Birçok derin deniz canlısı gibi bu güzel hayvanlar da maalesef ki derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ettiğimi belirtmeliyim. Opisthoteuthis derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, dev derin deniz örümceği olarak da bilinen Colossendedia familyasına ait bir derin deniz örümceği cinsidir. Bu büyüleyici eklem bacaklar, derin deniz tabanında yavaş bir şekilde hareket etmelerini sağlayan, 8 uzun ve sıska bacakları ile sığ sulardan derin denizlere kadar çeşitli habitatlarda yaşayan, dünya okyanuslarında bulunan canlılardır. Colossendeis türleri karadaki örümcekler gibi hareket ve beslenme için kullanılan uzun ve ince bacaklarıyla benzersiz, ayırt edici ve çeşitli boyutlarda bir dış görünüme sahiptir. Bu ilginç canlılar bacak açıklıkları 40 ila 50 santim olan en büyük türler arasındadır. Avlarını yakalamak ve kendilerini savunmak için kullandıkları keskin pençelerle sona eren bacakları bölümlere ayrılmıştır. Vücutları da küçük bir sefalotoraks ve uzun bir karın ile bölünmüştür. Küçük gözleri vardır ancak görüşleri sınırlıdır. Avlarını ve yönünü bulmak için çoğunlukla dokunma duyularına güvenirler. Bu dev derin deniz örümceği türleri de etobur canlılardır ve avını tuzağa düşürmek için hassas bir ipek ağı örmek yerine avını yutmak için uzun tüp benzeri bir hortum kullanır. Dev derin deniz örümceğinin temel menüsünü ise küçük kabuklular, anemonlar, kopepotlar, çok halkalı solucanlar, minik yengeçler ve diğer omurgasızlar oluşturur. Avlarını yakalamak ve yönlendirmek için uzun bacaklarını ve keskin pençelerini kullanırlar. Besinleri emmeden önce enzimleri salgılamak ve yiyeceklerini dışarıdan sindirmek için sindirim sistemlerini kullandıkları benzersiz bir beslenme mekanizmasına sahiptirler. Colossendeis türleri derin deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynar ve çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av konumundadırlar. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidirler. Colossendeis türleri derin denizlerde dahil olmak üzere dünya okyanuslarının çeşitli habitatlarında bulunurlar. Bazı türler onlar için sığ diyebileceğimiz 2000 metre gibi derinliklerde bulunurken diğerleri 4000 metreye kadar tüm okyanuslarda ve denizlerde bulunurlar. Çamur, kum ve kayalar dahil olmak üzere çeşitli alt tabakalarda yaşarlar. Derin denizlerde genellikle hidrotermal menfezlerin ve diğer kemosentetik ekosistemlerin yakınında dolaşırlar. Cinsin bazılarının biyolüminesan özelliklerine sahip olduğu da bilinir. Embara araştırmacıları derin deniz tabanında çürüyen balina leşlerinin etrafında oluşan benzersiz toplulukları incelerken bir pompon anemonu olarak da bilinen Liponeva brevisorne'nin dokungaçlarına yapışmış dev bir deniz örümceği gözlemlemişler. Daha yakından bakıldığında ise deniz örümceğinin dokunaç içindeki sıvıları emdiği fark edilmiş. Başka bir deniz örümceğinin de bazı dokunaçları bütün olarak koparmayı başardığı da görülmüş. Colossendeis türlerinin üreme biyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak diğer deniz örümcekleri gibi hem eşeyli hem de eşeysiz üremeyi içeren karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip oldukları düşünülmekte. Larva adı verilen yavru deniz örümcekleri eşeyli üreme yoluyla üretilir ve yetişkin hale geldiklerinde okyanus tabanında dolaşmaya başlarlar. Yetişkin deniz örümceklerinin ise çoğunun eşeysiz olarak üredikleri düşünülüyor. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Colossendeis derin denizlerin evi olarak adlandırılan inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, çılgın ve yanar dönerli görünüşü nedeniyle saykedelik deniz anası olarak da bilinen Crossata milsea bir derin deniz hidrozoan türüdür. Crossata milsea ilk olarak 2003 yılında Hawaii ve Kaliforniya açıklarındaki Pasifik Okyanusu'nda tanımlandı. Hayvana çılgınca bir görünüm kazandıran yakut kırmızısı, parlak turuncu ve elektrik moru gibi renkler bilim insanlarının daha önceleri böyle bir tür görmedikleri
için ilk kez bildirilmişti. Saykedelik deniz anası Pasifik Okyanusu'nun derin sularında 1000 ila 4000 metre derinlik arasında değişen sularda bulunur. Biyolüminesans özelliğini en iyi şekilde taşıyan canlılar arasındadır. Mezopelajik bir türdür. Yani okyanusun sınırlı ışık ve çok çeşitli sıcaklıkların olduğu alacakaranlık kuşağında yaşadığı anlamına gelir. Bu türün su sütununda ve okyanus tabanında yaşadığı düşünülmektedir. Crossota milsia çapı sadece birkaç santimetre olan küçük bir deniz anasıdır. Maksimum 3 santim civarında olan bu deniz analarının yaydığı ışığın diğer canlılar için bir savunma veya uyarı görevi gördüğü düşünülüyor. Birçok derin deniz hayvanı gibi bu deniz anası da rhodopsin adı verilen bir proteinin varlığından kaynaklı belirgin bir parlak kırmızı renge sahiptir. Bu kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Ya da orada kırmızı bir renklenme aslında siyaha dönüşür. Diğer deniz anaları gibi Crossota milsia'nın de alttan sarkan dokunaçları ile çan şeklinde bir gövdesi vardır. O da diğer kuzenleri gibi bir etoburdur. Temel menüsünü küçük balıklar, kabuklular ve planktonik organizmalar oluşturur. Deniz anası belgeselinden hatırlayacağınız gibi avını sersemleten ve hareketsiz kılarak yakalanmasını kolaylaştıran nematosistlerle kaplı uzun ince dokungaçlarını kullanarak avını yakalar. Av hareketsiz hale getirildikten sonra deniz anası avını çan şeklindeki gövdesinin alt tarafında bulunan ağzına getirmek için oral kollarını kullanır. Saykedelik deniz anası besin zincirinde önemli bir rol oynayan derin deniz ekosistemlerinin dikkat çekici bir üyesidir. Mezopelajik bir tür olarak balinalar ve köpek balıkları dahil olmak üzere daha büyük avcılar için de önemli bir av öğesidir. Diğer deniz anaları gibi Crossota milsia da okyanustaki planktonik organizmaların bolluğunun düzenlenmesinde rol oynar. Hem erkek hem de dişi olarak tanımlanan bu hayvanların üreme biyolojisi iyi bilinmese de diğer deniz anaları gibi hem eşeğsiz hem de eşeyli üremeyi içeren karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip olduğu düşünülüyor. Planula adı verilen yavru deniz anası eşeyli üreme yoluyla üretilir ve poliplere dönüştüğü okyanus tabanına yerleşir. Polipler aseksüel olarak ürerler ve sonunda yetişkin deniz anasına yol açan daha fazla polip üretirler. Bulunan örneklerden bazılarının dişi olduğu ve şemsiye boşluğu içindeki mide kanallarına bağlı bölümlerde bebek deniz analarını kuluçkaya yatırdığı tespit edilmiş. Hepsi farklı boyutlarda olan yavrular farklı gelişim aşamalarını gösteriyor. Gelişmekte olan bu yavrular beslenmelerini anneden direkt bağlanan bir borudan alır. Anneleri onlar büyüyene kadar büyük barınak görevini üstlenir ve dokungaçları iyice gelişip kendileri beslenebilecek seviyeye gelene kadar şemsiyesinin altında tutmaya devam eder. Yavrular büyüdükçe lavanta rengi solar ve yetişkinlere özgü olan renkli pigmentler ile biyolüminesansları geliştirir. Crossota milsia'nın korunma durumu iyi bilinmese de bu türün nadir görülmesinden dolayı acil bir tehdit altında olmaması muhtemeldir. Ancak birçok deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızdır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Crossota milsia derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği unutulmamalı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, çıngıraklı balık olarak da bilinen Macrolidia ailesi, dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda bulunan çeşitli derin deniz balıkları grubudur. Macrolidia, çeşitlilik ve ekolojik açıdan önemli bir grup olan ve kendi içinde ayrıca 4 aile daha barındıran bir ailedir. Macrolidia üyeleri, çenede tek bir bıyığı ve büyük kafaları olan, çıkıntılı burunları ve bariz bir kuyruk yüzgeci olmaksızın, kırbaç benzeri kuyruklara doğru incelen, uzun gövdeleriyle karakterize edilirler. Bu farklı görünüm onlara çıngıraklı balık ya da sıçan kuyruk ismini verir. Boyutları sadece 1 ila 10 santim uzunluğundaki çok küçük türlerden 2 metreye kadar ulaşabilen büyük türlere kadar değişkenlik gösterir. Bu balıkların tek sırt yüzgeci vardır ve bu ön sırt yüzgeç de oldukça yüksektir. Uzun anal yüzgeci neredeyse ikinci sırt yüzgeci kadar uzundur. Derin denizde yiyecek kıt olduğu için karanlık sularda yönünü ve avını bulmasına yardımcı olan süper duyuları ve büyük mavi gözleri vardır. Bu göz ve duyular sayesinde derin deniz hayvanlarının ürettiği biyolüminesansın en zayıf ve cılız olanlarını bile fark etmesini sağlar.
Kendilerinde de biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi birçok derin deniz canlısında olan iletişim kurmak ve avlarını çekmek için kullanılan biyolüminesans organlar bulunur. Bu çıngıraklı balık yemek bulmak için koku ve dokunma gibi diğer duyularına da güvenir. Çürüyen bir leşin kokusunu almak için özel bir burnu vardır. Çenesindeki hassas bıyıklar da çamurun içinde saklanan ama ufak kıpırtı ve titreşim veren küçük kabukluları ve solucanları algılar. Keskin görüş yetenekleri balık ve kalamar gibi deniz tabanından korkarak fırlayan avları takip etmesini sağlar. Aslında çoğunlukla fırsatçı besleyicidirler. Her türlü kafadan bacaklı, kabuklu ve diğer omurgasızlar dahil olmak üzere çok çeşitli avları afiyetle yerler. Ayrıca okyanus tabanına düşen ölü veya çürüyen organik maddeleri temizledikleri de bilinir. Macrolidae ailesi dünyanın dört bir yanındaki 2000 metreye kadar bütün derin sularda bulunurlar. Bentik balıklardır. Yani okyanus tabanında yaşarlar ve genellikle yüksek düzeyde organik madde içeren bölgelerde dolaşırlar. Kuzey kutbundan Antarktika'ya kadar geniş bir dağılıma sahip oldukları düşünülüyor. Macrolidae ailesi derin deniz ekosistemlerinin önemli bir bileşenidir ve besin zincirinde önemli bir rol oynar. Balina ve köpek balıkları da dahil olmak üzere daha büyük pek çok tür ve avcılar için önemli bir av kaynağıdır. Macrolidae balıklarının üreme biyolojisi türler arasında farklılık gösterir. Ancak çoğu türün yumurta ve spermin döllenmesi için su sütununa salındığı dış döllenme olduğu düşünülmekte. Bazı türlerin çok uzun ömürlü olduğu ve bazı bireylerin 60 yıla kadar yaşadığı tespit edilmiş. Balıkçılık sektörü için bazı türlerin çok önemli bir rol oynadığı da bilinmekte. Okyanusun güneşli sığlıklarındaki balık stokları azaldığında balıkçılar ağlarını daha derin sulara atarak bu gibi derin deniz canlılarını hedeflemeye başlar. Çıngıraklı balık ve diğer derin deniz balıkları yavaş büyüyüp geç olgunlaştıkları için aşırı avlanmaya karşı oldukça savunmasız olduğu düşünülen canlılardır. Macrolidae familyasının bir bütün olarak korunma durumu iyi belgelenmemiş olsa da bazı bireysel türlerin aşırı avlanma ve habitat tahribatı nedeniyle risk altında olduğu düşünülmekte. Özellikle derin deniz trolü operasyonları tarafından hedef alınan türler aşırı avlanma riski altında. Bu balıkları yakalamak için kullanılan araçlar uzun vadede deniz tabanındaki yaşam alanlarına zarar vereceği ve istemeden başka hassas türleri de yakalayacağı için aslında maalesef ki karşısında olmak zorunda olduğumuz endüstrilerdir. Monterey Bay Akvaryumu'nun deniz ürünleri izleme rehberi okyanus sağlığını göz önünde bulundurarak bölgedeki deniz canlılarını takip etmeye devam ediyor. Macrolidae ailesi derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, deniz domuzu olarak da bilinen bir derin deniz hıyarı olan Scotoplanes cinsidir. Deniz domuzu, Epileptidae familyasının derin deniz hıyarlarının bir cinsidir. Bilinen 3 türü vardır ve hepsi de deniz domuzu olarak bilinir. Bu canlılar deri içindeki su boşluklarını şişirip indirerek papilla olarak bilinen ve okyanus tabanında hareket etmesine yardımcı olan küçük parmak benzeri çıkıntılarla kaplıdır. Bu şeffaf deniz hıyarları çamurda lezzetli yiyecekler bulmak için deniz tabanında bu şekilde dolaşır. Ağzı vücudunun bir ucunda bulunur ve çevredeki sudan yiyecek parçalarını yakalamak için kullandığı tüylü dokunaçlardan oluşan bir halka ile çevrilidir. Bentik bir türdür, yani okyanus tabanına yakın yaşar ve genellikle derin deniz hendekleri yüksek düzeyde organik madde içeren alanlarda bulunur. Deniz domuzları Monterey Körfezi açıklarındaki derin deniz tabanında en sık görülen hayvanlardan birisidir. Tipik olarak yaklaşık 10-20 santim uzunluğunda olan küçük bir deniz hıyarı gövdesi yumuşak ve silindirik olup domuzunkine benzeyen dolgun bir görünüme sahiptir. Halk arasında da onu ünlü yapan en ilginç özellikleri nefeslerini anüslerinden almalarıdır. Scotoplaneslerin de deniz yıldızları gibi su damar sistemi vardır. Kanallarındaki hidrolik basınç damar sisteminin ve beraberinde ayaklarının hareketlerinden sorumludur. Özellikle Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarındaki ortalama 1000 ila 6000 metre arasındaki derinliklerde yaşayan deniz domuzları bir detrifordur. Yani öncelikle okyanus tabanına düşen organik maddelerle beslenir ve dibe batan balina leşlerinin etrafına toplanıp ziyafete katılanlar arasında yer alırlar. Tüylü dokunaçlarını daha sonra bağırsaklarındaki özel hücreler tarafından sindirilen yiyecek parçacıklarını yakalamak ve sindirmek için kullanır. Besin açısından zengin materyallerle beslendiği için Scotoplanes cinsi organik maddenin geri dönüşümünde ve derin deniz ekosisteminin sağlığının korunmasında
önemli bir rol oynar. Her ne kadar yaygın ve derin dalışların çoğunda görülüyor olsalar da bilim insanları hala deniz domuzları hakkındaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Örneğin bazı deniz domuzlarının otostop amacıyla kral yengeçlerin üzerinde görülmesinin sebebi hala pek fazla açıklanamıyor. Deniz domuzlarının da ayrıca küçük salyangoz, yengeç ve diğer kabuklar dahil olmak üzere farklı parazitik omurgasızlara ev sahipliği yaptığı da bilinmekte. Fakat bu ilişkilerin tam olarak nasıl gerçekleştiği hala aydınlatılmayı bekliyor. Böyle bir ilişkinin özellikle yavru yengeçlere fayda sağladığı bilinmekte. Çünkü bir sığınak altındayken daha büyük avcılar ve balıklar tarafından avlanma riskleri birden azalıyor. Bütün bu canlılar deniz domuzlarının güzel bir sığınak olduğunu biliyor. Deniz domuzu küçüktür ama birçok derin deniz hayvanı gibi kendilerini yırtıcılardan korumak için bir dizi benzersiz kendi savunma mekanizmalarını geliştirmiştir. Örneğin ototomi olarak bilinen ve avcıların dikkatini dağıtıp kafasını karıştırabilen ve deniz hıyarının kaçmasına izin veren bir süreç olan anüsünden iç organlarını dışarı atabilirler. Ayrıca çevresine uyum sağlamak için derilerinin rengini ve dokusunu değiştirerek tespit edilmesini zorlaştırabilir. Derileri diğer canlılar için zehirli olan holoturin adı verilen bir kimyasal içerir. Hiçbir balık bu yüzden deniz domuzlarını yemeye pek fazla niyetlenmez. Böylece yavru yengeçler de güvenli bir şekilde büyümeye devam edebilir. Ember araştırmacıları deniz domuzları da dahil olmak üzere derin deniz hayvanlarını dipsiz deniz tabanında onlarca yıldır gözlemlediler. Ve bu toplulukların zaman içinde ilginç ve düzensiz bir şekilde yer değiştirdiğini keşfettiler. Onlarca yıllık araştırmalara rağmen bilim insanları bu değişiklikleri neyin yönlendirdiğinden hala emin değil. Deniz domuzlarının 10 yıla kadar nispeten uzun bir ömre sahip olduğu düşünülmekte. Üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamış olsa da dişilerin yumurtaların suya bıraktıkları ve bunların daha sonra erkek gametler tarafından döllendiği düşünülüyor. Ortaya çıkan larvalar başlarda muhtemelen planktonik. Okyanus tabanına yerleşmeden ve yetişkin deniz hıyarına dönüşmeden önce birkaç ay su içinde sürüklenip savrularak geçirirler. Vücutları derin ve yüksek sualtı basıncına öyle adapte olmuş ki onları su üstüne yüzeye getirme çalışmalarında basınç değişikliğinden dolayı çoğu parçalanmış durumda. Bu canlılar hakkında öğrenilecek daha çok şey var. Fakat ilk önce güvenli bir şekilde bu hayvanları su üstüne çıkarabilecek yöntemleri ve teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Deniz domuzları şu anda herhangi bir koruma kuruluşu tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelenmemiş. Ancak birçok derin deniz türü gibi, derin deniz trolü ve deniz dibi madenciliği gibi yaşam alanlarına fiziksel zarar verebilecek insan faaliyetlerine karşı oldukça savunmasızdırlar. İklim değişikliği ve okyanus asitlenmesinin de uzun vadede hayatta kalması üzerinde etkisi olabilir. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Scotopilenes cinsi derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği unutulmamalı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, çilek ya da garip gözlü kalamar olarak da bilinen bir derin deniz kalamarı olan Histiotetes heteropsis'tir. Çilek kalamar Histiotidae ailesinin ilginç ve güzel kalamarlarından birisidir. Bu kalamarın en dikkat çekici özelliği boyutları ve şekilleri oldukça asimetrik olan gözleridir. Çilek kalamarın birbirinden uyumsuz, biri büyük ve biri küçük olmak üzere bir çift gözü vardır. Sol göz sağ gözden çok daha büyüktür ve boru şeklindedir. Sağ göz ise daha küçük ve daha gelenekseldir. Bu sıra dışı göz düzeni kalamara ortak adını kazandırmıştır. Gözlerin neden bu şekilde evrimleşmiş olduğu tam olarak anlaşılmasa da 2017 yılında Royal Society'de yayınlanan bu makalede bir gözün loş ve karanlık sularda, diğerinin ise aşağı yukarı tarama yaparak biyolüminesanslı avları kontroller için özel olarak uzmanlaşmış olduğu kanıtlandı. Derin denizlerdeki yiyecek kıtlığının hayvanlar üzerinde bu gibi aykırı evrimlere neden olması aslında sık rastlanan bir durum. Histiotetes heteropsis dünya okyanuslarının derin sularında tipik olarak 200 ila 1000 metre derinliklerinde dolaşır. Bentik bir türdür. Yani okyanus tabanına yakın yaşar ve genellikle düşük oksijen seviyesine sahip bölgelerde bulunur ve geceleri yukarı çıkarken gündüzleri daha derine indiği bilinen, devamlı dikey göç yaptığı düşünülen canlılar arasındadır. Gövdesi silindirik ve uzundur. Küçük vantuzlarla kaplı 8 kolu vardır. Ortalama 15-20 santim boylarındaki çilek kalamar da birçok derin deniz hayvanı gibi parlak kırmızı renktedir. Bu kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı
kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Bu da ona ispermeçet balinaları, yunuslar, ton balığı, kılıç balığı ve köpek balıkları gibi yırtıcılardan saklanma fırsatı verir. Birçok derin deniz mürekkep balığı gibi Histiotetes heteropsis de kendisine saldıran yırtıcılardan korunmak için kullanabileceği bir dizi benzersiz savunma mekanizmasına sahiptir. Tehdit edildiğinde anüsünün yakınında bulunan bir keseden mürekkebi serbest bırakarak saldırganların kafasını karıştırabilecek ve dikkatini dağıtabilecek bir siyahlık bulutu oluşturabilir. Histiotetes heteropsis öncelikle küçük balıklar ve diğer kalamarlarla beslenen bir avcıdır. Laboratuvarda incelenen mide içeriklerine göre temel menülerini diğer balıklar, kabuklular ve daha küçük kafadan bacaklılar oluşturuyor. Beslenme tarzının görüldüğü gibi diğer kuzenleriyle benzer olduğu düşünülüyor. Önce gözlerini kullanarak avı arar ve dokunaçlarıyla avını yakalar. Daha sonra vantuzlarıyla gagasının olduğu ağız kısmına getirerek yer. Avının kabuklarını ezmek için kullandığı güçlü bir gagası vardır. Ve iri gözleri derin denizin loş sularında hızlı hareket eden avını tespit etmek ve takip etmek için çok iyi çalışır. Ayrıca çevresine uyum sağlamak için derisinin rengini ve desenini değiştirerek tespit edilmesini zorlaştırabilir. Histiotetes heteropsis'in üreme biyolojisi, kur yapma ve çiftleşme davranışlarına dair hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Yapbozun açık kalan kısımları genelde ailenin ve kuzenlerin diğer bireylerinin davranışlarından alınarak tamamlanıyor. Ancak 2 yıla kadar nispeten kısa bir ömrü olduğu düşünülüyor. Dişilerin planktonik larvalara dönüşen birkaç düzine yumurta içeren küçük jelatinimsi yumurta kütleleri ürettikleri biliniyor. Bu larvalar sonunda okyanus tabanına yerleşiyor ve yetişkin kalamar olarak olgunlaşıyor. Histiotetes heteropsis şu anda herhangi bir koruma kuruluşu tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelenmemiş. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından 2010 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre çilek kalamar geniş coğrafi dağılımı nedeniyle en az endişe verici canlılar arasında kategorize ediliyor. Ancak birçok derin deniz türü gibi derin deniz trolü ve deniz dibi madenciliği gibi yaşam alanlarına fiziksel zarar verebilecek insan faaliyetlerine karşı oldukça savunmasızdırlar. İklim değişikliği ve okyanus asitlenmesinin de uzun vadede hayatta kalması üzerinde etkisi olabilir. Histiotetes heteropsis derin okyanusun aşırı koşullarında hayatta kalmaya uyum sağlamış, büyüleyici ve gizemli bir derin deniz kalamarıdır. Alışılmadık göz düzeni ve diğer benzersiz özellikleri onu bilimsel çalışma ve keşif için değerli bir konu haline getiriyor. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Histiotetes heteropsis, derin denizleri ev olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarını keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, cehennemden gelen vampir kalamar olarak da bilinen bir derin deniz kalamar olan Vampirotetis infernalis'tir. Vampir kalamar bütün ılıman ve tropik okyanuslarda bulunan küçük bir kafadan bacaklıdır. Bu gizemli ve ilginç görünüşe sahip vampir kalamar, ekstrem derin deniz yaşamının bir simgesi gibidir. Kendilerine az farklı duysal filamentleri ve fizyolojileri sayesinde vampir kalamarlar kendi takımları olan Vampirimorphidia'yı oluştururlar. Türün ilk örnekleri 1903 yılında Alman deniz biyoloğu Karşun tarafından ahtapot olarak tanımlanmıştır. Dış görünüşleri hem ahtapot hem de kalamar ile benzerlikler taşır. Sanki ikisinin de karışımı gibidir. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birkaç nesli tükenmiş türle beraber ayrı bir takımın üyesi olduğu tespit edilmiş. Vampir kalamar filogenetik bir tür olarak kendi takımının hayatta kalan tek üyesidir. Milyonlarca yıl önceki atalarıyla benzer özellikleri taşıdıkları için bunlar da yaşayan fosil olarak anılırlar. Vampirotetis infernalis tipik olarak yaklaşık 30 santim uzunluğunda olan küçük bir kalamar türüdür. Gövdesi jelatin gibi yarı saydam ve minik vantuzlarla kaplı 8 kolu vardır. Mürekkep balıklarının en belirgin özelliği mantosundan uzanan ve suda ilerlemek için kullanabildiği iki büyük yüzgecidir. Bu yüzgeçler kalamarın vücudunun etrafında pelerin benzeri bir yapı oluşturan ve ona vampir benzeri bir görünüm veren bir deri ağı ile birbirine bağlıdır. Vampir kalamarlar diğer birçok özelliği diğer ahtapotlar ve 10 ayaklılarla paylaşır. Ancak derin deniz ortamında yaşamasına izin veren birkaç uyarlamaya sahiptir. Aktif kromatoforların yani hızlı renk değişimi gibi özelliklerin ve mürekkep kesesinin kaybı onu kuzenlerinden ayıran sadece iki örnektir. Diğer derin deniz canlılarında olduğu gibi koyu kırmızı bir gövdeye sahiptir. Bu kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanların çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Ya da
Sonra da kırmızı bir renklenme aslında siyaha dönüşür. Cinsel dimorfizmden kaynaklı dişilerin boyutunun erkeklerden daha büyük olduğu düşünülüyor. Vampir kalamarı korkunç bir avcı olarak hayal etmek zor değildir. Fakat uğursuz ismine ve itibarına rağmen Vampiroteuthis infernalis aslında agresif bir yırtıcı değildir. Çoğunlukla deniz karı gibi küçük organik madde parçacıklarını, yengeçleri, balıkları ve zooplanktonları tüketen pasif bir filtre besleyicidir. Derin denizin karanlık sularında gizlenerek dolaşır ve avın kendisine gelmesini bekler. Yapışkan hücrelerle kaplı iki uzun lifini yanından geçerken yiyecekleri yakalamak için kullanır. Kalamarın iri gözleri düşük ışık koşullarında görmeye iyi adapte olmuştur ve avının yerini belirlemesine yardımcı olmak için sudaki kimyasal ipuçlarını da algılayabilir. Büyük mavi gözleri ve pelerin gibi uzanan kollarıyla her şeyi sarmaya hazır gibidir. Bu uzunluktaki bir kalamarın göz büyüklüğü yetişkin bir köpeğin göz boyutuyla aynıdır. Vampiroteuthis infernalis kendisini avcılardan korumak için kullanabileceği bir dizi benzersiz savunma mekanizmasına sahiptir. Tehdit edildiğinde vücudunu ters çevirebilir. Kendisini koruyucu bir deri ağıyla kaplayabilir ve saldırganları caydırmak için kullanabilecek sivri kol uçlarını açığa çıkarabilir. Ayrıca fotoforlarından avcıların kafasını karıştırabilen ve yönlerini şaşırtabilen biyolüminesan flaşlar yayabilir. Vampir kalamarın zayıf kaslı jelatimsi gövdesi nedeniyle her zaman yavaş bir yüzücü olduğu düşünülüyordu. Ancak suda süzülmek için kullandığı yüzgeçlerini kullanarak şaşırtıcı derecede hızlı yüzebildikleri de keşfedildi. Vampir kalamar tehdit edildiğinde yüzgeçlerini hızlı huni biçimine sokup ileri geri hareket ettirerek düzensiz bir şekilde kaçar ve ardından suyu şiddetli bir şekilde itmeye yarayan sifondan gelen su ile zigzaglar çizerek jet gibi ilerler. Vampiroteuthis infernalis Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının derin sularında özellikle 600 ila 1200 metre derinliklerinde bulunur. Ancak 300 ila 3000 metre derinlikler arasında dikey olarak göçler gerçekleştirdikleri de düşünülüyor. Gece yiyecek bulmak için daha yüzeye çıkarken gündüzleri daha karanlık olan 1500 ila 2500 metre derinliklere giderler. Bentik bir türdür. Yani okyanus tabanına yakın yaşar ve genellikle düşük oksijen seviyesine sahip bölgelerde bulunurlar. Vampir kalamar aynı anda parlayan, saniyede 1 ila 3 kez yanıp sönen veya titreşen fotoforların bir sonucu olarak 2 dakikadan daha uzun süre parlayabilir. Kol ucu organları ayrıca genellikle bir kaçış tepkisinin ardından parıldayarak kendine tehditkar gösterir. Bir araştırmada bu biyolüminesans ışıklarını 9 dakikaya kadar yakabildiği görülmüş. Vampiroteuthis infernalis'in üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak 3 yıla kadar nispeten uzun bir ömre sahip olduğu düşünülüyor. Dişilerin planktonik larvalara dönüşen birkaç düzine yumurta içeren küçük jelatimsi yumurta kütleleri ürettikleri biliniyor. Bu larvalar sonunda okyanus tabanına yerleşiyor ve yetişkin kalamar olarak olgunlaşıyorlar. Vampiroteuthis infernalis şu anda herhangi bir koruma kuruluşu tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelenmemiş. Ancak birçok derin deniz türü gibi derin deniz trolü ve deniz dibi madenciliği gibi yaşam alanlarına fiziksel zarar verebilecek insan faaliyetlerine karşı savunmasızdırlar. İklim değişikliği ve okyanus asitlenmesinin de uzun vadede hayatta kalması üzerinde etkisi olabilir. Vampiroteuthis infernalis derin okyanusun aşırı koşullarında hayatta kalmaya uyum sağlamış, büyüleyici ve benzersiz bir derin deniz kalamarıdır. Biyolojisi ve ekolojisi hakkındaki anlayışımız genişlemeye devam ettikçe derin denizlerde var olan karmaşık ve birbirine bağlı sistemler hakkında yeni bilgiler edinebiliriz. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Vampiroteuthis infernalis, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, kırbaç kuyruklu yılan balığı olarak da bilinen bir derin deniz yaratığı olan Saccopharynx lavenbergi'dir. Kırbaç kuyruklu yılan balığı geniş ağzı ve 60 ila 100 santim uzunluğuna kadar büyüyebilen, uzun kırbaç benzeri kuyruğuyla tanınan nispeten orta boylu bir yılan balığı türüdür. Bu tür Embari tarafından 30 yıllık operasyonların toplamında 20 kadar görüntülenmeyi başarılmış çok nadir görüntülenen bir türdür. Nadiren görülmüş olmasına rağmen bu kırbaç kuyruklu yılan balığı ilginç görünümüyle Embari'nin logosu olmayı başarmış. Bu balık bentik bir türdür. Pasifik okyanusun tabanına yakın yaşar ve genellikle 1500 ila 3000 metre arasında değişen derinliklerde bulunur. Derin deniz habitatı nedeniyle insanlar tarafından çok nadiren görülür. Bu nedenle davranışları ve ekolojisi hakkında çok az şey bilinir. Tür büyük ağızları ve uzun ince gövdeleriyle Saccopharynx cinsindeki diğer türlere de çok benzer. Başı vücuduna oranla çok büyüktür ve kendi boyutunun 2 katına kadar avını yutacak kadar geniş açılabilen büyük menteşeli bir çeneye sahiptir.
Saccharomyces levenbergi'nin en büyüleyici yönlerinden biri benzersiz beslenme davranışıdır. Henüz avını yakalarken gözlemlenmiş olmasa da bu balığın geniş ağzının kendisinden çok daha büyük avları bile yutmasına izin verdiği düşünülüyor. Genişleyebilen çenesi avını bütün olarak yutmasına izin verir ve midesi kendi boyutunun 5 katına kadar avları barındırabilecek şekilde esneyebilir. Derin denizlerde yiyecek kıt olduğu için bu balığın karşısına çıkan büyük veya küçük herhangi bir yiyecek ayırt etmeden yediği tahmin ediliyor. Aslında bu derinliklerde kimin kimi yediği tam olarak belli değil. Bu yüzden Embari'deki bilim insanları bu beslenme zincirini daha iyi anlamak için derin denizlerden çıkan canlıların devamlı olarak midelerini inceliyor. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde kırbaç kuyruklu balıkların temel menüleri olan derin deniz kabukluları, büyük açık çenelerini kullanarak yakaladığı diğer küçük balıklar ve kafadan bacaklar oluşturduğu düşünülmekte. Karanlık okyanus derinliklerinde kolay kamufle olmak için tipik olarak koyu kahverengi veya siyah renkli uzun ince bir gövdeye sahiptir. Derisi küçük gömülü pullarla kaplıdır. Ortalama 1 metreyi bulan vücutlarının çenesinde ve uzun kuyruklarının uçlarında işlevi şu anda tam olarak anlaşılamayan biyolüminesan organlar bulunur. Fakat biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi bu ışığın kendisini av sanan daha büyük açgözlü avcıları kendisine çekmesi muhtemel. Saccharomyces levenbergi'nin çenesindeki ışık okyanusun karanlık derinliklerinde avını kendisine çekmek için kullandığı müthiş bir araç olabilir. Saccharomyces levenbergi'nin üreme biyolojisi hakkında çok az şey biliniyor. Çoğu derin deniz türü gibi yavaş bir büyüme hızına ve düşük üreme verimine sahip olduğu düşünülüyor. Dış döllenme yoluyla çoğalması da muhtemel. Erkekler su sütununa sperm bırakır ve dişiler yumurta bırakır. Bazı türlerde erkeklerin ve dişilerin su sütununa sperm ve yumurta bıraktıkları da düşünülüyor. Vahşi doğada çiftleşen hiçbir örnek gözlemlenmemiş olsa da ölü örnekleri inceleyen bilim insan bu türlerin bazı yılan balıkları gibi çiftleştikten sonra öldüğünü de tahmin ediyor. Saccharomyces levenbergi'nin şu anda herhangi bir koruma kuruluşu tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelenmemiş. Bununla birlikte popülasyonu ve yaşam alanı hakkındaki sınırlı bilgi nedeniyle hayatta kalmasına yönelik herhangi bir potansiyel tehditin boyutunu belirlemekte oldukça zor. Birçok derin deniz türünde olduğu gibi yaşam alanlarına fiziksel zarar verebilecek derin deniz trolü, derin deniz dibi madenciliği gibi insan faaliyetlerine karşı da çok savunmasızdırlar. İklim değişikliği ve okyanus asitlenmesinin de uzun vadede hayatta kalması üzerinde etkisi olabilir. Derin deniz araştırmaları genişlemeye devam ettikçe bu eşsiz ve önemli türü daha iyi korumamıza yardımcı olabilecek davranışlarını ve ekolojisini daha iyi anlayabiliriz. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Saccharomyces levenbergi, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği de çok açık.